sözler. Eğitime inanmam. Güvenli Sürüş Akademisi'nde altın madalya. Burada olmak istemezsen gelirlerse gidersin. Haydi hep beraber. Merhaba hocalarım. Merhaba efendim sayın Merhaba. patron. Hayır, hayır. Abi aman diyeyim tutuklarlar vallahi. Bir dakika öyle bir şey gelmiyor mu? Hitler'i girdik hemen reklam limited'a düştü. Dün Sahi. upload eder etmez. Hadi ya. İçinde Hitler olan bir şey direkt şeye düşüyor demek ki. Aa. Tabii. Ya Düşer. YouTube hep robot. O direkt Hitler'i görünce bu diyor limited Allah content. kahretsin. Bu internet şudur budur olmadan da işte biz Amerika'dayken kütüphaneden işte Mein Kampf falan belli kitapları aldığında Hemen yani başına bela açılır. hemen o bir FBI'ye bilmem neye bildirilirmiş. Ya Bu kitabı abi, kim ama alıyor diye. Bu da tam bir zırva. Eskiden. Ya. Ama bir Şimdi yandan zaten- da track etmenin iyi bir yolu. Tabii. Abi iyi de ya adam tarihi çalışıyor. Şimdi gitti ESG Emrah hocamız gitti Mein Kampf'ı aldı. Ne demek bu şimdi? Şey mi demek ki? Yahudi Yani düşmanı. orada o senin şeyine yazılıyor. Ya canım bakıyor şimdi mesela onu aldın. Sonra gittin işte bilmem ne aldın. Okey ama sonra da işte gübreden bomba falan şey aldın mı? Dıt diye orada dıt ediyordur. Tamam, abi gübreden bombaya her türlü dıt etsin zaten de. Yani Mein Kampf'ı aldı. Yok hepsini Aa. birleştirince diyor. Yani, hani gübre bilmem ne elektronik. Abi her How to- her şeyin tutuluyor ya. Bir Tutsunlar canım. Benim, Yani yani her benim şeyin- sıkıntım yok. çıktı ya bir film çıktı ya öyle. Amerika her şeye bakıyormuş işte. Ekelon mudur nedir bilmiyorum. Eşelon tabii. Abiciğim buyurunuz bakınız. Yıllardır. Yüz tanıma Buyurunuz falan. bakınız sayın kim bakıyorsanız onu. Bir tane, hayır Netflix'te bir tane belgesel var bununla ilgili. Yani Amerika dava ediyor herifin biri. Siz her şeye bakıyorsunuz diye. Evet. Baksınlar ha. Amerikan hükümeti de onu savunan da avukat var bir tane. İşte bunlar confidential falan diyor herif. Yani bakıyor herifler aslında. Doğru. Bence de baksın da ama yine de tabii. Şöyle sen kendini düşünüyorsun. Baksınlar bana ben ne yapıyorum ki? Ama yapan için. Sen burada bu hayatı yaşarken normal vatandaş hayatında bizler gibi birileri de hani işte Bazı amaçlar uğruna. kendine yaşadıkları bir iş şey var. ediniyor hani ya böyle olacak bütün hani hepimizin zararına bununla biraz uğraşayım diyor. İşte o adamlar engelleniyor. Onların da hani Abi işte onlar etkiliyor bizi. yani şey Yoksa kim bizim neyimize bak. tabii canım bize bakalım ne Fuat yapacaklar. Domaniç from Beşiktaş. Ha, tabii. Gümüş suyunda bir very, adam var. very dangerous person. Ya bu adam çok motor oluyor. Bu adamı durduralım. Zaten eğer sana baksa algoritma falan sıçar. Evet, error veriyorsa onlar. Ayarlarız. Ayarlarız abi. O yok o. Olmaz mı? Yani. Zor. Evet lastik. Evet bugünkü konumuz Terazi lastik, arkadaşlar, lastik. Artık evet. Terazi lastik. Böyle gösterseniz haftanın gündemi diye ayrı bir program yapalım. Evet. Evet, Merhaba. ben şimdi sayın seyircilerimize, izleyicilerimize şunu açıklamak durumundayım. Landa çizgi Bu arkadaşları aslında. bu diğer 3 kişiye, Evet. bir tanesi şu anda kamera arkasında patron. Ne zaman her hafta ne yapacağız diye Bir soruyorlar. soru cevap yapılması istiyoruz. Abi yaptık onu iki soru cevap yaptık. Lastik diyor. Ne lastiği ya? Hayır ya sıkıcı olur o. Ya ya bari siz demeyin ya. Diyoruz. Biz Abicim lastik senelerdir takıyoruz. benim gözlemim şudur. Lastik dedim mi arkadaş? En destansı konulardan biridir Abi motosiklet. en Abi destansı biz- konular da geçen programda da ben söyledim. Hala aynı şeyi savunuyorum. Bugün artık lastikle ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Eğer çok ucuz sana öyle. Bir dakika konumuz lastik mi yani? Konumuz Evet. lastik. Konumuz lastik. Konumuz Görüşmek üzere. Biraz lastik. çekince uzayacak bu konu. Geçen ha? programda tam size dedim ya. Yani tarihi yeni Evet. normal bir lastik kullanıyorsanız artık şikayet edilecek pek konu yok. Dolayısıyla biz Devrim abiyle bu bölüme biraz muhalif yönden Evet. yaklaşıyoruz. Peki Yani bir hocam abimizin sade de dediği gelsek. gibi- Sade Evet de işte bir abimizin dediği gibi iyi bilinen bir marka, düzgün bir lastiği, tarihi de iyiyse tak devam et. Bugünkü programı ben yapacağım. Lastiklerinizi belli aralıklarla değiştiriniz. Evet. Görüşmek üzere. Siyah olmasına dikkat edin. Bir dakika tarihi iyiden ne kastediyorsun? Ya lastikler niye siyah ya? Güzel soru. Beyaz Siyah niye yapmıyorlar? Olmaya da biliyor öyle renkli. İstenirse yapılabilir. İstenirse yapılıyor. Yapılır da. tabii canım. Turuncu mu? De şimdi beyaz lastiği düşünebiliyor musun? Yani çok mesela? kötü olur tabii de. Tamam, Turuncu kirlenir. kötü olmayabilir. Flu TV lastikleri. Bir de onun siyah olmasının sebebi ya
o rengi veren bir takım şeyler kullanınca o lastik daha dayanıklı oluyor da olabilir. Şimdi atmayayım ama. Evet. Bir dakika. Orada Renk istenirse lastiklerin kanal dediğimiz şeyleri boyayan Ha, böyle evet. keçeli kalem gibi özel kalemler var. Lastik boyama kalemi. Evet. O desenleri boyuyorsunuz falan filan. Anladım. Ya meraklısına yapacak şey çok. Evet Demin abi. güzel ve önemli bir şey söyledin. Hemen geyiğe daldınız alçaklar. Buyurun. Lastiğin tarihleri dediniz. Ne anlıyoruz abi lastiğin tarihlerinden biz? Ya işte ne diyorlar 3 sene mi 5 sene mi? 3-5 sene Üretim tarihini çok geçmesin. çok uzun süreler tabii. Yani şöyle yine günümüz lastiklerinde Günümüz lastiklerinde. iyi tutan lastikler Evet. işte bir sene mükemmel, ikinci senenin sonuna doğru artık bence. Öyle mi? Ya bence eğer çok sık kullanıyorsanız zaten şöyle iyi lastik bence ve yolun kalitesi şuradan anlaşılıyor. Lastiğiniz tükeniyorsa eğer Tabii Evet. yol iyi. yol iyidir. Lastikte çalışmaktadır. Doğru. Eğer işte abi 2006 R6 aldım. Üzerinde de 2010 çok da eski olmayan lastikler var. İzleri de mükemmel. Ben bunu Oo. kullanmaya devam ederim diyorsanız o olmaz yani. Olmaz. O meşhur Olmaz. son söz yani. Kayar. Yılla ilgili görüşümü açıklayayım. Evet. Şimdi bazı arkadaşlar var. Diyorlar ki abi 2006 R6 aldım. Çok güzel motor. Hakikaten güzeldir bence. Evet. Üzerinde de deseni çok güzel az kullanılmış lastikler var. 2010 ama olsun. Bütün izleri sağlam. Dişleri sağlam. Diş derinliği tamam. Kanal Beni bir derinliği. yaz neydi? Bir sezon. Bir sezon daha çıkartır. Yani sezondan kasıt herhalde ilkbahar. Yazdan ya ilkbahar yaz sonu. Evet. Bir sezon daha çıkartır. Ben buna binerim abi diyorsanız o iş olmaz tabii. Yani Ya olur da olmaz. şöyle yani motor iki tekerle üzerinde durur mu? Durur. Düz gider mi? Gider ama tehlikeli olur bence. Evet. Yani çünkü şöyle abi kredi kartından daha ufak iki yüzey parçası genel kabaca her iki tekerinde bize verdiği iki kredi kartı Evet. kılıklı bir tutunma parçası. Yüz Daha ölçümü da ufak. alan o kadar. Evet, onunla Motorun tutunuyor. üstünde koca nasıl alet. bir teknoloji olursa olsun, Evet. elektronikler, şunlar, bunlar, siz işte ne olursanız olun tecrübe ve yetenek konusunda O lastik sonuçta yani. o lastikle Evet. tutunuyoruz yola. Ve yani şöyle tür olarak hakikaten ilginçiz. Yani ilginç olmasak zaten bu aletle uğraşmazdık. Mesela daha her dakika şahit oluyorum. Gidiyor güzel spor motor alınıyor bir tane pis motor alınıyor falan. Aynı dediğin Tamam gibi. evet. Lastikler hala sağlam abi falan. Abi lastikler yani o konuyla ilgisi olmayan bir markanın lastikleri. İşte- İncik boncuğa, motorla aynı Yani renk şeylere, sürücünde hiç vidalara ihtiyaç- daha çok para harcanıyor. Hiç sürücünde hiç ihtiyacı olmadığı bir modifiye yapılıyor motorun üstüne ama lastikler aynı kazmalıkta Ya. duruyor. Fren ve debriyaj manetleri. Manetleri. Daha Ali kısa. Baba'dan mümkünse Ali Baba'dan. Full- Ali Express'ten. full daha Daha artı güzeli fren hidrolik Kutusu. hazne Evet, kapağı Evet, falan. değil mi? Parlak. Parlak. Aynı renkte arka fren haznesi Tabii. kapağı. Çok önemli onlar. 3 As- beygir falan aslında artmaz mı? Bence artar. Aslında çok dandik ama çok güzel göründüğünü düşündükleri bütün motorun yanındaki engine case, motor Evet. kutusunun bütün vidalarının AliExpress'ten gelen alüminyum dandik şeylerle değiştirilmesi. Tabii. Böylece aradan sızıntıların abi Tabii. benim kapaktan yağ kaçırıyor yani. Arkadaş Neden acaba? İngiltere'den gelen titanyumlara 200 pound vermiş. Ne? Biz bunu 70 liraya aldık Ali Baba'dan diye. Müthiş. Çok İşte güzel. değil ya. Bak 17 lira. it's not 17 titanium lira. değil mi? Titanyum değil. Tek Evet. sorun orada. Evet. Looks like. Dolayısıyla Ya da yazıyordur. bütün bunlara para harcanıp Titanyum. lastiğe para harcanmaması Abicim siz anlamıyorsunuz. anlamıyoruz abi biz. Fakat Var olmayan dişileri etkileyeceğiz. Bütün Ya hikaye bu. Ya Fuat lafı ağzımdan aldın. Eskiden ben lisedeyken falan ya da üniversitedeyken Bostancı'da bir takım motorcular toplanırdı. Evet. Bu arkadaşları tanıyor musunuz siz? tanımıyoruz. Yani siz orada hiç Tanımıyorum. bulundunuz Ben mu? tanımıyorum. Tanısam muhtemelen motorcu olmazdım. Evet. Bu arkadaşlar çok havalı olurdu böyle. Heh. Kızlar falan. Olay o değil mi aslında? Tabii ki abi. Ya kaç programda söylüyorum. O kadar gariban bir türüz ki. Yani var olmayan yani pek de ilgilenmeyen bu konuda dişileri tavlamaya uğraşıyoruz. Yani mekanizma o dipten giden. Turuncu bira kapağı. Hocam o zaman sizde şimdi 3 motor var değil mi? 4 mü? Evet. 4 motor. Ne anlayalım bundan biz o zaman? Yani Hayır arkadaşlar şimdi şöyle ben üredim. O fonksiyonumu tamamladım yani bir sıkıntım yok. Onun için motor aldım Hocam ben. bu bir kere yapılan bir Sevdiğim şey için değil. yapıyorum yani. Bu devam edebilir mi?
Yok, evliliğimden son derece mutluyum. Allah eşimden razı olsun. Çocuklarımı seviyorum. Hayır, motorcu arkadaşlar bize bozulmasın. Niye? Sadece dediğin mesele için. Abicim mekanizma Ya. bu diyorum. Ben iş bundan ibarettir demiyorum. Anladım. Daha önce- Altta çalışan mekanizma bu. Buna dikkat Hocam edelim. ben Abi- YouTube yayıncılığı yapa var olan en düşük zeka seviyesine düştüm. Hocam çok Bana haklısın. bağ mı didin? Bağ mı didin? Daha mı dedin? Doğru. Bak tabii içimizden tecrübeli o. Çok haklısınız. Özellikle günümüzde işte mesela sizin dediğiniz gibi karşı cinsi etkilemekle ilgili motorcular, lütfen genelleme yapmıyorum. Yapıyor gibiyim ama hani Ya üstüne mesela al, şey derler. Yarası Ya olan Harley bozulsun. hani ne yapacaksın bu spor motorlara böyle bir çiftleşen sinekler gibi üst üste binip gidiyorsun falan, hani hoş değil ama Harley havası var, şusu var, busu var, fiyatları gazetelerde yazıyor. Çok daha etkili diyorlar. Yıllar önce Harley Davidson Türkiye'de yeni başladığında bilinmeye, Palazlandığında. evet daha resmi ithalatı yokken bir haber geldi. Dediler ki işte bir abiye Amerika'dan bir motor gelmiş, işte kutudan çıkarılıyor Levent'te bir otogaleride. Dediler ki işte bir abiye bir Harley gelmiş Amerika'dan, Levent'te bir otogaleride işte kutudan çıkacak, yapılacak falan filan. Orada bir işte arkadaşlarımın tanıdığı da vardı. Gittik bakmaya. 3-5 motor var Audience. şeyde. Evet. İşte açıldı falan. O kadar çok aksesuar var ki motorun üstünde. Motor zor görülüyor. Mesela Harley bu konuda çok ileri bir firma. Bir sürü başka marka var Harley'e aksesuar yapan. Tabii. Bunların böyle telefon rehberi gibi eskiden katalogları vardı. Çeşit çeşit. Ve o katalogda açıyoruz mesela. Bir tane uyduruyorum. Eagle serisi, fıt 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 böyle bir sürü bir şey. İşte Lightning serisi, şu serisi, böyle çeşit çeşit farklı dizaynlarda şeylerden var. Bu yani bir gidona daha fazla fiziksel yer yok çünkü bir şey takamazsın. Hani maneti bulmak falan zor. Evet. O kadar çok takılmış ki. Herhalde onun zaten hafif olmayan motor belki 2 katına çıkmış. Yani demir yığını gibi. Oturacak yeri zor buluyorsun. Koca bildiğin şu Dolmabahçe'deki avize var ya. Evet. İşte onun 2 tekerleklisi gibi bir şey olmuş. Herkes böyle hım hım falan yapıyor. Duramadım. Abi dedim bu ne ya? Yani başka bulamadın mı? Evet dedi. Hepsini taktık. Nasıl, niye falan dedim. Haklısın dedi böyle sormakta. Los Angeles'ta bunu yapan adam ilk önce itiraz etti. Ben böyle bir motor yapmam, takmam. Benim ismim var dedi. Dedim. Benim bir şanım var. Evet, demiş sonra Türkiye'ye gideceğini duyunca motorun, neyse ne ben göreceğim ne beni tanıyan biri görecek. Yapayım bari dedi. Hayır dur sen dur. Peki dedim niye? Genç dedi. Kadınlar bayılıyor buna dedi. Onun için taktım. Ne diyorsun ya? Evet. Bu AD mi dediğin yani? Bunu diyen. Bu evet meşhur bir abimiz. Vay. Kadınlar bayılıyormuş. Kadınlar bayılıyormuş evet. Bir Bu dakika, arada- bu bir dakika. arada- Kadınlar şuna bayılıyordur en fazla, yani şöyle. O da her kadın değil, tenzih ediyorum. Bakıyorlardır bir kısım avcı ablalarımız. Arıyorlardı. Bu salakta öyle bir para var ki. Tabii. Baba dökülmüş. Tamam yürü yavrum sen diyorlardı burada. Kadınlar yani bakıyor dedi, olsa budur ya, en iyi ihtimalle. Size Herhalde. iki içerik önereceğim. Konuşmak istediğim konular var. Bir, kadınlar meselesini konuşalım. Burada bayağı bir şey Tabii, var orada galiba. Tabii ki. Bir de bu yapma motorlar var. Yani birileri Custom, motor yapıyor. custom. Evet. Keanu Reeves motor yapıyor. Gördünüz mü onu? Yaptırıyordur o. Gördük. Yok, kendi yapıyor. Yani, bir firması var. şirketin sahibi ya da büyük ortağı, adını unuttum. Ari mi neydi? Ama bayağı uğraşıyorlar. Evet uğraşıyorlar. Gene Harley klonu denen yani çift silindir ve motorlarla daha spor şasiler yapıyorlar. Bayağı pahalı. Hani öyle Çünkü koleksiyonculara Keanu şunu. Reeves Evet yani işte çok meraklıysanız, nereye koyacağınızı bilmediğiniz paralar varsa bunu da Keanu yaptı. Herhalde alınca bir tanışma imkanı da oluyordur falan. Olabilir. Çok Sinan meraklı. Bey hiç ilgilenmedi bu işlerle. Şöyle de bir durum var. O herkes custom motor yapıyor falan ama Berlin'deydim Evet. 2 gün önce. Heh. Araba kiraladım. Kiraladım derken belki daha önceki programlarda bahsetmişimdir. Aplikasyon. Aplikasyonla bizim hani martılar var ya, Evet. küçük scooter. Onun gibi araba kiralıyorsunuz. Çok güzel. Almanya'nın 3 büyük üreticisinden Volkswagen elektrikli Golf açmış bir sürü. Evet. Ya o çok güzel. Ben de kiralamıştım onu. ve- Sokakta duruyor onu Sokakta diyorsun. değil mi? duruyor, evet. Volkswagen'in elektrikli Golf'ü müthiş. Benzinli araba gibi. Ne Hiç güzel. şeyi yok. Hibrit mi peki? Hibrit değil. Elektrikli.
Golf'ün %100 aynısı elektrikli. %100 elektrikli. BMW, Mercedes. Kafa çok güzel. Fakat şunu gördüm ki Berlin'in 4-5 tane ana caddesinde hız limiti var. 30. Aa. Ana caddede. Aa, enteresan. Herkes 30'la gidiyor. Sonra Gerçekten baktım, 30'la gidiyorlar. Gerçekten 30. Saat falan yok. 30. O cadde 5-6 tane caddesinde Berlin'in 30 hız limiti konmuş. Altına da havanın iyileştirilmesi için yazılmış. 30'un altına. Ve diyorlar ki 2 sene içinde bütün Almanya'daki ana caddelerde E5 türevi bağlantı yollarında 80, onlar da 60'a düşecekmiş. Yapma ya. Bütün ana caddelerde 30 olacakmış hız limiti. Eyvah Dolayısıyla eyvah. yani Arabaya gerek kalmayacak. yani- Bisiklete binelim, bir şey yapalım. hani özel motor yaptı, şöyle oldu falan gidilebilecek mi bilmiyorum Doğru, yani. 30'la. Şu Fuat lastik çok sıkıcı ya. Bir dakika ya lastik çok sıkıcı diyorsunuz. Doğru, Buyurun. sıkıcı. Lastikten yola çıktık Oğlum nereye lastikten geldik? konuşmadık herifler. Tamamen geyik Evet yapıyorlar. Bir yani. dakika peki bir dakika hemen geri dönüyorum abi lastiğe. Lastikten çıktık karşı cinsi etkilemeye geldik. Abi iş sonunda hep oralara bağlanıyor. Çünkü demin ne anlattık işte motor alınıyor şahane paralar harcanıyor. Lastik görüntüyü kurtarıyorsa koy rahvan gitsin. Peki ne yapalım hocam? Şimdi bir Sadede gelelim. sadede gelelim. Ömrü dedik. Lastiğin ömrünü nereden anlıyoruz? Yanında işte 4 rakamdan oluşan Evet, bir çerçeve şey var. içinde. Bir yerinde Evet. Son 2 rakam böyle çerçeve içinde çerçeve içinde yıl, ilk 2 rakamda o yılın hafta sayısı. Aynen. Mesela ne bileyim 23 18. 18. Evet. 18, 2018'in O raf ömrü değil mi? Değil. Hayır. Değil. Üretim- Üretildiği tarih. tarih o. Ha, üretim tarihi. İşte onun üstüne koyacağız. Kimi diyor 3 yıl, kimi diyor 5 yıl. Bir de mesela güneş dedin. Bir yerde okudum. O lastiğin bu sertleşmesini, işte vasfını kaybetmesini sağlayan şeylerden biri de ozon gazı. Evet, mesela lastikler elektrikli aletlerin bulunduğu odalarda çünkü o aletler ozon çıkarırmış. Ben okuduğumu söylüyorum. Hani nedir bu aletler? Televizyon ozon çıkarır mı falan bilmiyorum ben de. İşte o da çok etkilermiş. Yani evet güneş görmeyecek falan filan ama hani bir sürü elektrikli çalışan şeyin de olduğu yerde de Yani aslında tutulmazmış. şu raf ömrü Heh. kısa yani. Normal. Evet. Bir sürü şeyden Şimdi etkileniyor. orada da Herhalde her lastiğin de aynı değildir. Yani daha ne bileyim farklıdır belki de. Başımdan geçen enteresan bir şeyi söyleyeyim. Motora bir marka, Türkiye'de çok olmayan bir marka, taktık. Pist lastiği taktık. Evet. Türkiye'ye de yeni gelmişti o zaman. Lastik tarihi gayet yeni. Fakat kışın gelmişti lastikler. Ve o lastikleri taktık. İlkbaharda ben Misano pistine gittim. İşte ısıtıcı takıyoruz lastiğe. Çıkıyorum piste, gazlıyorum, tekrar geliyorum. Hava çok güzel, bütün şartlar çok güzel. Lastik de fena tutmuyor. Bir baktım, bir dikkatlice baktım. Desenden hariç, desenden desene giden, desene benzeyen çatlak var lastikte. Lastik böyle ana yüzeyde yarılmış. Bir tek bir yerde değil. Eyvah eyvah. Ne oluyor ya falan dedik. Neyse söktük, götürdük. Pist günü için gelen lastikçi var. Evet. Baktı. Dedi ki bununla ilgili dedi muhakkak aldığın yere başvurmalısın dedi. O da distribütöre başvurmalı. Evet. Neden dedim? Bu dedi bu marka lastikte çok oluyor dedi. Saklanma koşullarında 7 derecenin altına düşen bir yerde saklandıysa kış çatlağı bu dedi. Hah. Lastik dedi donmuş sonra tekrar çözülmüş dedi. Yani saklanırken. Vay. Bu dedi takıldıktan sonra olmuyor. Kullanımdan sonra Tabii. gerçekleşmiyor. İlk şeyden sonra oluşuyor dedi. Evet. Üretimden gelene kadar ya kötü bir şekilde getirildi Tabii. ya da kötü bir şekilde saklandı Evet. dedi. Dolayısıyla bu tür durumlar da oluyor. Ona Bak dikkat mesela etmek lazım. bu kış şartlarını Bunu ben da bilmiyorum. kimse bilmez. Evet. Satıcılar ve üreticiler 10 seneye kadar raf iyi koşullarda bakılmışsa 10 seneye durur diyor. Ben katılmıyorum abi. İsteyen üretici istediğini söylesin. Yani bu satıcıların bir kısmı çok yakın arkadaşımız. Yani sevdiğimiz insanlar. Ve Durmasına durur. güvendiğimiz. Abi ben Realite olarak durur. 5 Evet. senede yani mümkünse abicim 2 sene evvel üretilmiş olsun lastik. Evet. Kusura bakmayın sayın tüccar arkadaşlarımız. Ne diyeyim abi yani. Bilmiyorum ben onlar söylüyorsa o kişiye güvenirim. Ya ben de güvenirim de şimdi şöyle bir şey var abi. Şöyle bir şey var. Zaten Şimdi onun, bak dediğin gibi mesela şimdi
Onun yararına bir şey değil bunu söylemek. Zaten. Anlıyorum da şimdi abi şöyle bir şey var. Ya fabrika bunu üretiyor. Bilmem nereye veriyor. O bilmem neresi bilmem nereye taşıyor. Yani bu en az birkaç aracıdan geçerek bize Tabii, geliyor. tabii. Tek bir aracıyla muhatap değiliz ki biz. Zaten şöyle Yani burada muhatap olduğumuz aracılar son aracılar. Oraya gelene kadar oho. Zaten şöyle hem Türkiye'de hem böyle Avrupa'nın çok merkezinde değilseniz Avrupa'nın bir çeperinde bir Evet. şey çizerseniz daire öyle 2020 lastik bulmak ya da 2019 lastik bulmak her yerde o kadar kolay değil. Çünkü dediğiniz gibi birkaç elden ele geçtiği Tabii için depolarda bekliyor bunlar falan 2018 hani kabul edilebilir ama 2019 bulursunuz ancak bu iyi lastikçilerde. Şu anda zaten 2020 başındayız. Evet. 2020 kesinlikle lastik bulamazsınız. Şimdi bunu bazı arkadaşlar yanlış anlıyorlar. İşte bahsettiğiniz tüccar arkadaşlara gidip arkadaş 2019 lastikleri satıyor. Yeni lastik bile getirtmemiş. Ya yeni lastik nasıl gelsin? Herif orada çıkartıyor. Bekletiyor. Belki bir takım testlere tabi tutuyor. Bekleyince çatladı mı patladı mı Evet, vesaire. Kontrol ettikten sonra belki de Şimdi tabii bu işin iki tarafı var. geldi sizinki. Müşteriler de anlattığın gibi bir alem olabiliyor Evet, ne yazık evet, ki. Bizim maalesef. tarafta da epey arıza var. Şimdi bu tarihin, bu zamanın önemli olmasının sebebi şu. Motosiklet lastiği kabaca bir petrol ürünü ve rafine edilerek yapılıyor. Yani damıtılarak üretilen bir şey. Yani koca koca tesislerde belli ısılarda ortaya çıkan bir takım maddelerin tutunup tekrar bir araya getirilmesinden oluşmuş. Evet. Bir nevi parfüm aslında. Bir nevi. Ve demin de ne dedin sen? Piste çıktık. Bir çıktım çok güzel tutuyor yarıldı. Niye? Çünkü ısındı ve soğudu. Evet. Bu niye olmuş? Ne demiş uzman? Arkadaş bunu saklarken fazla soğuk tutmuşsunuz. Evet. Bu arkadaşın yapısı bir Evet. yamulmuş o sırada demiş. Yani bu lastikler sonuçta ısı değişikliklerine duyarlılar. Ve her kullanmamız bizim bu lastikleri ısınmaları, soğumaları. Tabii. Isınmaları, soğumaları anlamına geliyor. Buna şey derler, heat cycle derler. Evet. Isı döngüsü diyelim ya da lastiklerle ilgili. Bunlar lastiği yani sen tak lastiği dursun eskimesine yol açar abi bir kere. Yani lastik bildiğiniz parfüm gibi uçmaya başlıyor kullanıldıkça. Evet. Sen kullanmadın abi. Taktın lastiği sokakta duruyor. Güneş, Ya. akşam güneş, akşam güneş. Aynen öyle. Gene ısı döngüsü. O garibin durduğu yerde burada çatlayarak can veriyor. Evet. Aynen. Sen yani onu da çoğu zaman anlayamayabiliyorsunuz. Tabii. Yani o bizim ancak ihtiyacımız o kredi kartının %20'lik son canına ihtiyacımız olduğu anda Evet. pardon o %20 can gitmiş deyip kaza yapınca anlıyoruz. O yüzden bu lastikler göründüğünden daha önemli şeyler. Tamam, Çok önemli. Çok yani daha doğrusu En şöyle önemli bir şey anlamda motorda. motor en önemli şey Evet. sürücüden sonra. Diyorum Evet. işte motor sen ne yaparsan yap o lastiklerle yola tutunuyorsun. Tabii. Çok önemli. Yani bir de bizi hayata bağlayan şeyler onlar. şuna hep şahit oluyorum. İşte ya genelde işte lastik çok konuşuluyor falan diyorsun ama. Yani geyiği efsanesi çok. Geyiği çok çünkü işte daha önce de konuştuk. Bu motorcular genelde eminim ben de yapmışımdır. İşte kendi beceremediğimiz şeyleri motora, lastiğe yoruyoruz, evet. yormamız maalesef çok sık oluyor. Abi çünkü ben Abi işte öyle gidiyorum bu lastik tutmuyor da şöyle de Türkiye'de o lastikte yok desini. Ya kardeşim bin git işte ya. O lastik O Türkiye'ye kadar göre düşünme. değillerden. Ha, evet evet. Öndeki o- adam aynı lastikle gidiyor. Evet öyle. Yani evet. Tabii bu arada öndeki adamın gittiği lastik 2019, arkadaki adamın gidemediği lastik 2014 falan olabilir. olabilir Ya, bu arada. O da Mesela olabilir. onlara O da dikkat olabilir etmesi ama lazım. onlar bile aynı olsa sen yanlış bir şey yapıyorsun yani. Evet. Lastiğin bir suçu yok. Tabii tabii. Onun için 8 tane de lastik değiştirsen o problem geçmeyecek. Tabii ki. öyle. Ya bunun bir ayarı var. Yani dediğim gibi işte modern iyi markalı bir lastiğe işte yılına mılına bakarak güvenmek lazım. Güvendiğimiz bir lastiği almamız lazım. Bilindik bir marka şudur budur. Evet. Ve artık bunu tabii ki havasına bakacağız, şusuna Tabii. busuna Onlara bakacağız da bilmem bakmak ne. lazım. Ve rahat rahat kullanmalıyız. Artık kafayı ona takmamak lazım. Aslında şu var, yani biz bu kadar laf ediyoruz da dediğiniz gibi modern güncel bir lastiği aldıktan sonra havası da doğruysa şeyine göre, Evet. yıldaki zamanına göre
aslında çok da bir şey konuşmaya da gerek yok yani. Evet. Hani binip gitmek lazım. Bineceğiz, gideceğiz. Dün gördüm internette, çok komik, bu uzun süre işte kışlayan motorlar falan filan, eğer bir sehpanın Evet. şunun bunun, benimki mesela yan ayaklık açık, iki lastik de değiyor. İşte arada bir çalıştırıyorum, binmeye Evet. çalışıyorum ama onun için böyle yumuşak kauçuk şeyler yapmışlar. Yastık gibi. Motoru onun üstüne çıkarıyorsun. 2 tane şey, ön arka lastik Sehpada onların üstüne değil mi? çıkıyor. Yok değil, yan ayaklıkta ama öyle bir yumuşak bir şeylerin üstüne çıkıyor. Öyle bir ürün var. Ay ne diyorsun? Yani lastik manyak motorcuların o biraz daha parasını alalım. Yuvarlak formunu bozmaması için şeyin, Evet. sert zeminin hep aynı noktaya basıp Evet, da. Abi sehpaya assak motor olmuyor mu ya? Yani Onu da olur ön tabii de lastik işte basıyor. böyle bir şey var. Ona da sehpa var falan filan. Ha. Hep masraf, hep masraf. Durduğu Hocam- yerde masraf. Motor böyle bir şey. Bence binip gidilir motora. Binilip gidilir tabii de. Abi o lastikte ne yazık ki çok kafa karışabiliyor. Özetle şu. Üretim yılı 5 seneye geçmemeli bence. 5 seneye geçmemeli. Peki. Bir de çünkü şuna, ya mümkünse 3 seneye geçmesi, çünkü gerçekçi olarak emin olamıyoruz ne kadar il saklandığından. Tamam, mı? okey. Yani Bunun diğer motorun marka- üzerine de takılmışsa maksimum 2 senedir bence abiciğim. Maksimum 2 senedir. Şöyle de bir durum var. Senede bir lastik mi değiştirelim diyorsun? Kesinlikle. Ya eğer performanslı bir şey kullanıyorsak. Peki ne lastik kullanacağız? Mesela benim scooter'da hep diyorum ya, Anlaş acayip Evet. bir lastik yapmış. Ne o? SC500 Winter Grip 2. Bu motosiklet lastiği değil. Motosiklet lastiklerinin modeli Winter Grip Plus. Winter Grip 2 scooter'lar için yaptığı Evet. seri. Bana sağ olsunlar denemek için vermişlerdi 2014'te. Arkayı bir kere değiştirdim, fakat değiştirdiğim zaman da üretilmiş olan arka lastik 2014'tü. Yani 2 sene sonra Evet. kilometreden dolayı değiştirdim. 2020 oldu. Hala aynı ön lastik ve ikinci arka lastikle devam ediyorum. Böyle bana mısın demiyor. Yani biraz performansla alakası var. Yani eğer çok yüksek bir tutunma, stabilite, yüksek hızlarda performans bekliyorsak o zaman 2 sene. Haklısın. Ama Honda Beat'imiz var, scooter. Evet. Ya da işte Honda bilmem neyimiz var. Anlaşı tak 5 yıl hiçbir şey Benim olmuyor. de Ben Anlaş var. katılmıyorum. Yamaha'da 250 X-Max kullanıyorum. Kaç yıl oldu? 3-4 Beraber yıl test mı oldu? etmiştik Evet, sizle işte o zaman pistte. Üç tam dört beri yıldan duruyor fazla üstünde. oldu. Yani yeni alsam daha iyi tutar, şudur budur Tabii. da o kadar parayı şimdi vermek de istemiyorum. Evet. İşte bunu devam ettiriyorum. Arkadaşlar, Doğru demiyorum ama böyle. Muhakkak. Yani hayatın gerçekleri. Siz o lastiklerin muhtemel, olası eksiklerini kapayabilecek bilinçte ve beceridesiniz. Belki de şanslıyız Fuat yani. Hizmet sektöründe özellikle kullanan arkadaşlarımız o lastiğin kalan son %5'lik canını da alacak gibi. Şöyle Yani tabii hani haklısınız. Yani ben olsam 2 seneyi geçmiş hiçbir lastiği motor üstüne tutmam. biz belki de şundan da kaynaklanıyor olabilir bu benim 5 yıl kullanmam. Tabii birkaç tane motor var. Ondan atlayınca Evet. Tabii, o motoru tabii. kullanma şeyi oranı düşüyor. Öyle Dolayısıyla lastik şeyi Peki, düşüyor olabilir. Yani hizmet sektöründe de Bir şey kullanılanlar da söyleyeceğim. kesinlikle 2 seneye geçmemeli Tamam, bence. Yani. Çok sevgili, özlediğimiz arkadaşımız Barkın. O hep spor lastik kullanır. Spor motorlarda Evet, o pist lastiğine yarış yakın Heh, lastikleri çok güzel kullanır. bir Var Barkın. mı? Evet. Yani işte adını söylemek gerekirse Pirelli'nin Diablo SP lastiklerini Evet. kullanırdı. Ama onlar yol izni olan lastikler. Yol izni ama gene de Bizimki onu da beğenmezdi sağ olsun. SC'leri belki takardı TC değil mi? dediğimiz hakikaten yarış Evet. için üretilmiş Doğru. versiyonlarını kullanırdı. Fakat- Ben de derdim ki yani abi Barkın Şimdi- etme eyleme yani. Doğru. Ben de bütün okuduklarım, ettiklerim o yönde. Seninle aynı paraleldeyim. Evet. Fakat Barkın'ı da görürdük. Yani işte ne kayardı ne ederdi. Ondan bir dert yaşamazdı yani. Şöyle ama. Ha, Şöyle ama. onu ısıtacak gibi kullanırdı belki. Yani Şöyle. bilmiyorum. Yaz kış öyle lastikle dolaşıyordu. Şöyle. Ve bir şey de olmuyordu. Abi o da yalnız bir sürü lastik motora biniyordu. Hiçbir zaman Doğru. bir tek motorla değildi, kalma değildi. durumunda olan bir insan değildi. Ömrüm Ya bir test yani. motoruna biniyordu ya bir bilmem ne yapıyordu. O SC ile gördüğü motora bir sene sonra piste biniyordu icabında. Şimdi oraya geleceğim. Ben de Yani en Barkın'ın tutan lastik yarış lastiği denir. Ama onu ama- yolda kullanmalı mıyız, Hah, kullanmamalı oraya mıyız? geleceğim. Her şeyin bir lastiği var. oraya geleceğim abi. Oraya geleceğim. Sağ olsun o çok ısrar etti. Abi dedi ben dedi SC'lerle dedi yani pistte yarış için kullanılan lastiklerle yolda daha mutlu oluyor dedi. Ben Evet. de etme eyleme dedim. Şimdi bunu sen de biliyorsun, sen de biliyorsun. Bunu dememin yazılı teorik sebepleri şunlar. Pist lastikleri, yarışmak için yapılmış pist lastiklerinin belli bir ısı döngüsü izni var.
Yani şöyle çok iyi yolda tutunabilmesi için şeyden fedakarlık ediyorlar. Isı döngüsü Bir de ömründen fedakarlık ediyorlar. Optimum. Bu da ne demek? Yani o lastik taş çatlasın 3 defa ısıyıp soğuduğu zaman en verimli performansını gösterebiliyor. Ondan sonra düşmeye başlıyor bu. 3 mü 5 mi? Atıyorum, Öyle bir şey. Evet, atıyorum. tabii. Farklı Yani bizim kendi yolda aralarında. kullandığımız lastikler gibi değil. Değil. Bir de en optimum o yani lastik sadece 80 o derece olacak. Kim şeyiyle, getiriyor 80 derece onu? tırtıllarıyla yok kanallarıyla yola Evet. tutulmuyor. Kimyasal Evet. bir durum var ortada. Evet. Yani kimyasal derken hani moleküler işte o lastiğin yapısı falan. Evet. Yolda dümdüz gördüğümüz yolda mikrobik veya böyle milimetreden küçük çıkıntıları falan tutuyor lastik. Bunların optimum çalışma ısısı normal yoldaki lastiklerden daha yüksek. Değil mi? Tabii ki. Çünkü Böyle bir e, şartta kullanılıyorlar. pistte lastik çok ısınacak. O şartta optimum tutsun diye yapılıyor. Evet. Normal bir lastik o ısıda artık vasfını kaybedip özellikle iyice kaybeder. yumuşayıp hani Evet, böyle Ama Parfüm şu anda uçmaya dönüşüyor. Daha çok uçmaya başlıyor parfüm. evet. Tabii o kimyasal şey uçuyor ve Evet şeyi uçuyor bazen kaybetmeye yağ başlıyor. çıkıyor bilmem Hani ne. Evet. derler ya lastiğim taşlaştı. Evet tabii. Taşlaşmasının sebebi aslında o şey yumuşaklığı sağlayan malzemenin Evet. ısıyla beraber uçup ya da bir miktarını da tahminen yol üzerinde bırakıyorsunuz. Tabii. Yapışıyor ya şeye. Bazen size de olmuştur herhalde pistte falan. Lastik böyle baktığında bütün gökkuşağının renklerini Evet, görürsün. değil mi? O içindeki yağın çıkması, Evet. bir anda fazla Çok ısınmasından hayır alamet bir olurmuş. şey değil o. Ama mesela dergilerde okuyorum hep şey diyorlar hani belli bir yavaş giderek onu tekrar silip Evet. şey yapabilirsiniz ama, Ama bunlar hepsi olay, dikkat ediyorsanız olay pistte cereyan. pistte yani tabii. Şimdi geri döneyim markanın pist lastiği önerisine. Bir kere kısıtlı sayıda ısınma, soğuma hakkı var pist lastiğinin. Evet. Ben yolda kullandım onun önerisini dinleyip ama uzun süre kullanmadım. Şöyle bir fark hissettim kullandığım zaman. Diğer yolda kullandığım yol lastiklerine nazaran daha yumuşak bir his verdi. Evet. Aynı havayı bastığım halde. Bu neden büyük bir ihtimalle daha ince bir ve daha esnek bir karkas yapısı var. Bu da beni şeye yöneltti. Ya hani yurdumun bezemelerinde falan acaba bu karkas yani daşa toprağa çıksın vursun diye yapılmış bir şey değil Onu bu. Özlem pistte size bahsetmişti ya, daha kevlarsı bir yapıyla örüyorlarmış onu. Şeyi, pist lastiğini. Evet. Ötekisinde ise çelik radyal var Evet. şeyde, yol lastiğinde. Dolayısıyla çelik radyalin pistte kullanılmamasının sebebi tekerleği çok ağırlaştırıyor. Doğru. Evet. Bir de esnekliği o kadar yok. Esnekliği de yok. Pist lastiğinin de yolda kullanılmamasının Çarpmaya sebebi dayanımı, çarpmaya doğru. dayanımı çok az. Özellikle Heh. ısınınca daha fazla taşta delinme riski ortaya çıkıyor. Evet, yani bu pist lastikleri şimdi Sinan'ın anlattığı sebepten de ötürü hele bizim yurdum yolları gibi. Gerçi artık eskisi kadar korkunç değil bir kısım yerler ama gene de yani o bir kısım yerlerden çıkınca gene kan gövdeyi götürüyor. Hani şöyle kapatalım doğrudur ama Barkın bunları bilerek Evet. benim yani sürüş zevkim için Evet, diyordu. keyfim Yani için. ben bunu bütün bunları Ama bilerek ben ben bundan keyif alıyorum diye kullanıyordu. Ha, benim bildiğim bunu sürekli kullanmıyorum. Değil mi? yok, Çok sürekli motoru değil. vardı. Tabii ki çok motoru vardı. Çok İşte o motor kullanıyordu spor zaten motorlarda yani. falan. Evet. Bu lastiği takabileceği motorlarda pist lastiği kullanmayı tercih ediyordu diye. Evet, aynen öyle. Evet. Tabii canım. Onlar da çoğu Nasıl zaman yoksa- piste gidiyordu bu arada yani. Tabii yoksa skutura takıp da zaten öyle bir Hayır, lastik yok hayır. zaten. Ya öyle bir Spor lastik. motorlar Tabii, tabii, tabii. ki. Özetle şu. Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Şu sizin şeyinize istinaden. Hani life cycle dediniz ya, ısınma. Evet, cycle'ı. ısınma ömrü evet. Tabii şöyle hani Barkın da kullanıyordu ya, bir pist lastiğinin yoldaki ısınma cycle'ı Ki o ısıya çıkartamazsınız o yolda ısıya kolay kolay. çıkartamayacağınız için daha uzun sürecektir. Doğru. Çok küçük bir anekdotla şundan bahsedeyim. Birazdan belki amortisörde bahsi geçer. Dave Moss diye bir Tabii. adam var. Kanadalı mı, Amerikalı. Amerikalı mı? Amerikalı diye biliyorum. Amerikalı diye Ya da biliyorum ne? ben. Ya da Amerika. Avustralyalı da Amerikalı mı? Ha galiba. Öyle bir şeyi var onun. Allah Allah. Peki. Dave Moss diye bir adam var. Kendini yetiştirmiş. Amortisör konusunda Evet. kendince yaptığı bir takım fikirler vesaire var. YouTube'daki şeyinden tanıdık Kanal- önce. Sonra Burada eğitim ülkeye de var geldi falan. 2 sene falan. Deimos'un en sevdiğim özelliklerinden biri işte pistte kullanılmış lastiklerin ve amortisörlerin durumuna göre değişik aşınma şekilleri sergilerler. Deimos da onlara bakıp kahve falına bakar gibi. Kullanılmış İşte lastiklere şimdi bu bakarak lastiğin diyor aşınma şeklinden anlıyoruz ki diyor işte rebound diyor fazla sert. evet. Sekmiş, işte tutmamış. Bayağı kahve falı bakar gibi. Tabii kahve falından çok daha
bilimsel bir Kesinlikle okuma bu. tecrübeden. Evet. Tabii. Çünkü yüzlerce, binlerce lastiğe bakmış. O dedi ki İstanbul'da verdiği eğitim sırasında işte ön amortisör yağını ne kadar sürede bir değiştiriyorsunuz? İşte biz de Ya. dedik ki şöyle böyle. Peki dedi arka amortisörün yağını ne kadar Ya. sürede değiştiriyorsunuz? Evet. Arka amortisörün yağı mı? Onu kim değiştiriyor ki falan dedik biz. Halbuki var, değiştiren var. Değiştiren Burada da var. Muhakkak vardır. Kim var burada? Mesela KTM'nin ya da KTM ile çalışan birkaç servis. Ya ben şöyle örnek vereyim. Örneğin vardı bende. Dave Mosta dedi ki bunun yıllardır kullandığım şey. Ben biliyordum bunun değişmesi gerektiğini ama götürecek yerim yoktu. 20 saat dedi bunun şeyi. 20 pist saati. 20 pist saati dedi. 20 pist saati. Ben Şimdi- 20 pist saatini çok geçmişimdir. Ama o pistlere işte çıkıyor 20, yani. 20 pist saatinde ben o zaman şunu hesapladım. 20 pist saatinde siz onu life cycle olarak öyle ısıtıyorsunuz ki şeyi çalışıp duruyor. Evet. Onu zamana yaydığınızda normal yolda o işte 3-4 yıl yapıyor Tamam da kullanma süresi olarak. Dolayısıyla hani 3-4 yılda tabii biz bazı motorları çok uzun süre kullanıyoruz ama Türk insanı yatırım amaçlı baktığı motoruna yani o şeyi asla yaptırmaz. Çünkü zaten 3-4 yıllık bir süreçte alıp satmış oluyor. Doğru. Türkiye'deki dönüş çok daha fakat fazla. o zamanlar ben çok piste çıkardım. Çok da uzun binerdim koçluk Evet, yaparken. değil mi? Evet. Günde 450 kilometre Evet. en azından. Ve benim bir sürü de arkadaş da vardı. İşte sizler de yani biliyorduk evet değişmesi lazım ama yer yoktu. Evet, tabii. Götüremiyorduk. Hani onu söküp de Avrupa'ya göndermek falan. Zor. Ben yapamadım en azından. Tabii değiştirmek lazım. Burada da arka amortisörü yapabilen servislerimiz var. Az da olsalar var. Ben Yani o, hatta şöyle havasında basıyorlar. Şimdi bu o markanın distribütörüne keçe ön çatalın amortisörün keçesini ısmarladım. Ve yaklaşık 2 haftada bir aramama rağmen 6 ay sonunda yanlış keçe getirdiler. o adettendir abi. Ha, ben bu adamlara şeyi vereceğim. Arka amortisörü. amortisörü. Nitrojen Onların basınç kartuşunu falan var. sökecekler. Oturdu sökecekler. Ha, kendileri patlar o yay bir yerlerine girer. Okey. De yay benim yazık. Sonra çıkartıp vermezler. Delil odasında kalır o. Yapabilen az sayıda insan var. Ben yaptırmışlığında var bir kere yani. Ben bunu şunun için anlattım. Yani tabii konuyu açtı. Oradaki life cycle pist lastiğinde de oraya dönecek Tabii. olursak. Yani pist lastiğini yolda diyelim ki kullanıyoruz. Tabii ki o kadar ısınmadığı için daha Anlıyorum uzun senin süre dediğini. dayanacaktır. Ben size Demek daha istiyorum, o kadar. pist lastiği ilgili daha vahim bir şey söyleyeyim. Buyurun. Daha acıklı bir şey söyleyeyim. En Hiç acıklısı kullanmadım. bende. Pist ve lastikle ilgili. Sen konuş. Neyse. Pist lastiği almışım. İşte güzel garajda serin koşullarda nem de yok, şey de yok. Evet. 2 sene saklamışım. Ya da 3 sene emin değilim hatırlamıyorum. O da pist lastiğinde de maksimum 1 sene raf ömrü var pist lastiğinin. Bizzat deneyerek kendim yaşadım. Allah'tan kaza geçirmedim ama. O lastiği taktım. Lastik Sıfır lastik. Sıfır lastik. Daha ne olsun? İyi de saklamış. Ben saklamışım işte. Dediği koşullarda saklamışım. Çıktım piste. İşte belli yerlerimiz var işte. Hani şurada şöyle gidiyordum, burada böyle gidiyordum diye geçmişten örnekleme alarak, Evet, referans referans aldığın alarak şeyler var. yerler var. Gidiyorum orada. Ya, ulan diyorum Allah Allah bana mı bir şey oldu? Motora mı bir şey oldu? Ne oldu? Falan filan. Neyse özetle şüphelendim sonunda. Aynı lastiği o sene üretilmiş. Yenisini taktık. Yarış lastikleri bu arada genelde o sene çıkarlar nedense. Onu taktık. Yani bunun psikolojik olmadığını iddia edebilirim. Çünkü ben ilk çıktığımda piste işte fıstık gibi lastiklerim var abi. Tabii. Yani yaşasın diye çıktım fakat ulan bir şey yanlış yani bu virajda böyle değildi bu motor. Dedikten sonra ben buna geçip aynı lastiğin yenisini taktığımda ki orada da gene çekine ulan dedim kesin ben gidemiyorumdur falan. Gittim bir dakika o şey kalktı ortadan. Özetle şu pist lastiğin maksimum ömrü en fazla ömrü 1 sene raf ömrü. Evet. Sen ister kullan ister kullanma. Kullandıysan zaten en verimli olduğu şey de maksimum 3 ya da 5 ısınma soğuma döngüsü. Ondan sonrası ahirete doğru gidiyor. Özellikle yolda kullanacağım dediğiniz zaman. Artı demin Sinan arkadaşımızın anlattığı bunun örgüsünün
pist şartlarında yarışa uygun daha esnek bir örgü olması, dolayısıyla yoldaki bozukluklara dayanmaması. Bunu niye bu kadar uzun uzun anlatıyorum? Birçok insan pist lastiği yolda daha güzel gidiyor adlı bir şey var. Bu sakıncaları göze Tamam, alıyorsanız haklısın ama adam şahane gidiyordu yani. Ben de onu anlamıyorum. Yok, şahane gidilir de işte. abi şahane gidilir de çok tekrar ediyorum. ısıttığınızda Ya hasar daha görme pahalı ihtimali oluyor. var. Tabii Sonuçta daha daha pahalı. Dahice bir pahalı soru oluyor. sorabilir Buyurun. miyim? Evet. Dümdüz lastikler var. Onlar mı pist lastiği? Dümdüz lastik. Silik Evet, demek istiyor. onlar bahsettiği- slick, onlar evet pist onlar lastiği pist lastiği. kesinlikle. Ama Evet. onlar bu bahsettiğimiz lastik değil. Onlar da her yerde izin O verilmiyor nasıl onlara. tutuyor ya yolu? Ben anlamıyorum onu. Bunun çünkü tutması esasında o kanallarla alakalı değil. Evet. Kanallar suyu tahliye etmek için varlar. Bu bahsettiğimiz lastiklerin çok az kanalı var. Yani kanal var mı? Var diyebilmek için yolda da gitsinler diye izin alabilmek için yapılmış. Esasında bir boka yaradıkları yok. Kaymıyor mu yani o? Bana sanki manyak kayar gibi geliyor. Hayır, kaymıyor. Pistte tutan zeminde kaymıyorlar. Yolda yok, normal yolda. Ya şöyle bizim yollar biraz Hayır, daha silikten- o kaygan. silikten bahsediyorum. Evet, silikten bahsediyorum. Onu ısıtabilen, zamp gibi zamp haline Isınırsa getirebilmen lazım. tutar. Isınmazsa soğuk zamp gibi Ya tutmaz. bir dakika tutmaz. şimdi biz sıradan insanlar için eskiden Onlar kullanılmaz yolda. Samsun'a gidersin, işte köye gidersin, kasabaya. Plastik dümdüzdür. Çünkü 20 yıldır kullanılıyor. Doğru. Evet. Bu da öyle görünüyor ama öyle değil mi O diyorsun? konunun Öyle değil. yani görüntü benzerliği dışında hiçbir ilgisi yok birbirine. Peki hep ölçerler efendim diş lastikleri Evet, o olmuş. işte O suyu yok. tahliye etsin diye falan filan. O Ama yol şartları için. bu pistte kullanılan bir lastik yolda dünyada kullanılmasına izin Tamam, verilmez. yani şunu diyebilir miyiz? Yakalanırsan ceza yersin. Şunu diyebilir miyiz? Lastikte esas yolu tutan şey o kanallar değil aslında Evet. esafı. Evet, tabii. Doğru. Asfalt için öyle doğru. İlker'in söylediği lastikler içinde üzerinde bir takım noktalar Delikler vardır. vardır. Bayağı derin. Silindirik. Onlar kaybolduğu zaman bitmiş demektir lastik. Çünkü yok onlar olmasa inceldiğini, Evet, aşındığını anlayamayız. anlayamayız. Ama o normal sürücüler bir yarış falan değilse yoksa pistte tecrübeli sürücüler yağmurda bile o sliklerle Kaymadan gidiyorlar. Kaymadan tabii ki kuru gibi gitmezler ama iyi bilen biri yağmur lastikli şöyle böyle bilen birinden çok daha iyi gider. California Superbike School'un İngiliz hocaları işte hani ya dedim ben yağmurda hani hiç kullanmıyoruz ki falan siz nasıl böyle biz dedi yağmurda binmezsek hiç binemeyiz motora devamlı yağmur yağıyor İngiltere'de. Evet. Bizim yerli yarışçılara Motosiklet Federasyonu okul imkanı Evet. sunmuştu. Buradaki organizatör Özdem'in de katkılarıyla geldiler. Tabii işte bazıları vay işte bu İngilizler de kimmiş şöyle yapalım böyle gösterelim falan filan. Hı. Sonra yağmur yağdı. Oo. Bazı cukka sağlam abiler yağmur lastikleri taktılar. Şuydu şakır şakır yağmur yağıyor. Yağmur lastikli yarışçıları İngilizler tur bindiriyor neredeyse Herhalde. sliklerle. Herhalde. Silikler değil mi? Tabii ki. Evet yani bir yerden sonra o lastik farkı devreye giriyor. Ama burada hemen bu söylediklerini de çok dikkatli zerk etmek lazım Evet. ortama. Çünkü tamam baba ben öyle gidiyorum Yo, zaten. öyle değil. Deyip tabii artık bu kadarına da yani bunu da yiyecek adam varsa peki yapacak bir olmaz şeyimiz öyle yok şey yani. tabii ki. Yağmurda çok önemli o kanallar, şeyler. Tabii, suyu tahliye ediyorlar. çok Dolayısıyla yağmurda ne yapmamız lazım? Onların kanalların iyi çalışması, suyu tahliye edebilmesi için Orijinal basınçlarla. orijinal basınçlarla evet Orijinalden unik kastımız, olmaması lazım. yani Yani, motora göre öngörülen, uygun, evet. motora uygun basınç düzeyine çıkarmak lazım eğer inikse. Evet, evet. Özetle lastiğimiz taze olsun. Basıncı kitaba uygun olsun. Hiçbir şey olmuyorsa. Kitabına yani motorun kitabı ne diyorsa ona uygun olsun. Yazın %5, %10 düşük basılabilir. Tabii konfor için. Konfor biraz daha içinde. indirilebilir lastik. Yol tutuşu içinde. Gitmiyor eşek herif oraya. Tam orada duruyor. Gel. Dur. Güzel. Dur orada dur. Tamam. Devam. Evet yazın diyordun. Yani yazın hem yol tutuşunu biraz arttırmak adına hem de konforu da arttırmak adına böyle %5, %10 fabrikanın yani motosikletin kitabında tavsiye edilen üreticinin tavsiye ettiği değerin %5, %10 altı basılabilir hava. Bunu yaparız. Yol tutuşunu daha iyi değil mi? Daha iyi olacak. Oluyor. Başımıza Ömür çok mü düşer? geldi. Ömür biraz düşebilir. Ömür biraz düşebilecektir. Çünkü daha çok ısınacak. Evet. Değil mi? Tabii daha Evet. daha çok esneyecek. Evet.
Ama mesela şeyde benim başıma geldiydi. İşte sen bana söylemiştin bunu da. İşte Evet. Alplere gittim. İşte Alplere gittim ya baba daha ne olsun ya. Avrupa'da, kasaba kasaba lastik ararken siz Ya şöyle Alplere gittim işte Sıfır motor. sevdiğimiz kiracı sıfır motor aldık. Fakat tabii Affetmiştik orada bunu. bir baktım ki ben motosiklet yani nakliye havaları yani nakliye havaları şudur. 40-50 hava gibi bir motosiklette kullanılmayan havalar basılır ki lastikler esneyip de şey olmasın, eskimesin diye motorlar nakil edilirken satılmak üzere bana o şekilde vermiş. Bunu yapan da bir Alman olduğu için ben Tabii ki. hani Alman yapmaz böyle şeyler diye hiç aklım ucundan bile geçmedi. Haklı olarak. Seni arayıp ta İstanbul'dan benim bu lastikler tutmuyor Yok, galiba. ben İstanbul'da değildim. Başka bir şehirdeydim. Neyse Sonra buluştuk. buluştuk. Neyse. Devrim bunlar tutmuyor Evet. galiba. Ben lastik alacağım falan deyip böyle saçımı süpürge etmeye hazırlanırken sen havaları düşür. Biraz deyince bir kendimize gelmiştik. bir şey daha var lastikte bahsetmek istediğim. Şimdi bazı arkadaşlar şeye başladılar, scooter'da dahil. Kış lastiği, yaz lastiği yapalım. Evet. İşte şöyle yapalım. Ya da Junior ya da diğer ismiyle Funior arkadaşımız, bir arkadaşımız var. Çok alem, kulakları çınlasın. Abi piste gireceğim. Benim orijinal Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 evet, Corsa lastiklerim eskimesin efendim. O yüzden bizim bir ablamızın kullandığı sıfır motordan çıkma az kullanılmış Bristol'lar var. 250 liraya onu aldım. Evet. Onlarla piste bineceğim. Peki bin, Fünyor kardeşimiz. Ondan sonra piste bindi. Bir dakika, Fünyon derken ben burada hemen bir şey yapayım. Bu benim önerdiğim bir akıl değil. Junior Ve kardeşimiz. bizim önerdiğimiz. Ha? Yani Benim önerdiğim bir akıl değil. Bridgestone'lar bilsin diye ben şey yapmadım. Fünyon diyorsunuz. Hayır, Junior'un- Üstüme kalmasın Yok, yani. Junior'un yok. kendi aklı bu. He. Junior'un Tabii. kendi aklı. 250 lira verdi bir çift lastiğe, az kullanılmış. Evet. Tabii İstanbul Park genelde sollu virajların Evet. daha yıpratıcı şeyine maruz kaldığı için Junior kardeşimizin motorunda sola yatmalarda çok bir direnme, yattığı zaman kalkamama durumları oluştu. O da dedi ki abi benim motorum neden böyle, ne oldu da benim motoruma falan. Çünkü piste gittiği lastiklerle, 3 kere gittiği lastiklerle yolda dolaşmaya devam etti. Yolda dolaşmaya devam edince o lastikler şeydi. Sonra Siz de ne hastasınız kardeşim. farklı aşınmıştı. Ben bunları anlamam mesela kolay kolay. üzerinden 1,5 sene geçtikten sonra dedi ki abi ben geçen 2 sene önce, pardon 1,5 sene önce çıkarttığım süper Corsa'ları. Rossa Corsa 2'lerim var ya, onları tekrar takmaya karar verdim abi. Zaten o lastikler de 10.000 kilometre yapmıştı yani. Tabii. Olmaz. Junior kardeşimiz dedim. Takma bu lastikleri. Çünkü istediğin gibi olmayacak. Neden? Tabii. Birinci şey şu. Lastikçiler diyor ki bu lastikler tazeyken böyle yapıp şeye oturtuyorsunuz ya. Evet. Janta. Bakın bir başka can alıcı nokta da bu. Bunu iyi Janta dinleyin. böyle Evet. yapıp oturtuyorsunuz. O Kanır sırada tutuyorum. lastik çok esnek olduğu için çok güzel oturuyor. Bir de Tabii, böyle doğru. puf diye basıp pat diye bir Evet. ses çıkar ya, janta Oturur. oturur. Tüplesler özellikle. Lastikçiler diyor ki bu normalde bir seferliktir arkadaşlar. Lastik ısınıp tak soğuduktan çıkar, tak sonra çıkar. o yanaklar sertleştikten sonra siz onu bir kere daha böyle size levyeyle kanıttınız yaparsanız o jantın, o lastiğin, Lastiğin. yanağın o noktasını bir anlamda zedelersiniz. Daha sonra bir daha bunu söktak yaptığınızda oradan balans yapabilir. Ne kadar balansı Evet. düzgün ayarlansa da. Dolayısıyla ben çok iyi hatırlıyorum ki yolda hiçbir şey hissetmeme rağmen mesela pistte 200'e çıktığımda böyle bir titreme Ya. lastikte. Çünkü kullanılmış lastiğin böyle bir problemi olabilir. Sonra işte benim motorumda bu yoktu. Neden oldu? Acaba gidon bilyası mı bozuldu? Evet. Amortisör mü patladı? Hemen vur Honda'ya bir de. Yani Junior tabii. Tabii. Neyse Junior Bütün ondan sonra acayiplikleri sıfır yapıp lastik iyi oldu almadı. bunları öğrendiğimiz. Junior sıfır lastik almadı. Yeni motor aldı. Böylece ondan kurtuldu. Neden kurtuldu? Çünkü sıfır motorda sıfır Sıfır lastik vardı. lastik var. Çok güzel. Hasılı yani lastiklerinizi Bir kere arkadaşlar, takıp sökme şansımız var aslında. bir kere, İdeali bu. Bir kere, İdeali o, ideali bu. Bir kere takıp söktükten sonra çok yüksek performans beklememek ya da motora suç atmamak Ya lazım. bir de mesela işte seyahate gideceksin. Evet. Hani sana da demin şaşırdım. Misano'da pistesin. Az gelen bir işte lastiği deniyorsun. Ben mesela hayatta öyle bir şey yapmam. Bildiğim, güvendiğimle giderim. Çünkü oradaki günüm rezil olur. Mesela arkadaşlar gidiyor. Bizim de gene Fünyor kardeşimizle aynı okuldan, aynı meslektaş bir arkadaşımız var. Ondan sonra Yunanistan'a gideceğiz.
Bakıyor, idare eder bu lastik. Tünyor. Sonra evet. Madrabas namı değer. İkinci günkü sahne, lastik kabak olmuş, hiçbir şey kalmamış. Bu tın tın, ay basmayayım tel çıkacak. Yok İstanbul'a gidebilir miyim, oraya yetişebilir miyim? Allah Allah, alsana bir yani Evet. imkan var, lastik var hani, değil mi? Evet. Bütün o seyahat Benim rezil o olmasın. çatlayan patlayan Ya lastikler da piste. Dunlop'tu. Çok iyi, yani iyi pist lastiğiydi. Hem de. Sorun şu. Allah Allah. Tabii, Ben daha abuk sabuk bir şey sandım. Lastik çok taze. Lastiğin Anladım. 20 derecenin altında saklanmış Anladım. olması kusur. Ben anladım. Ama şöyle Türkiye'de olsak yani Lafımı kendi geri distribütörü dahil şu anda Bilmezler. onu getirmiyorlar. Böyle bir şeye Tabii. sahip değiller, bilgiye. Bu bilgi Avrupa'nın elde ettiği lastikçi bu bilgiyi Doğru. elde eden. Yani bizde gitseniz abi olur onlar öyle. Bunlar da işte ne diyorlar? Bu arıza bunlarda kronik. Halbuki Bunlarda kroniklik olan sendeki salaklık. Yani lastikçi de bak, moto lastikteki şeyi ben İzmir'e gitmedim Evet. ama hani bütün saklama koşulları Evet. şunlar bunlar harika. Yani müthiş güvenerek Evet evet. oradan her türlü lastiği alırım. Sormam tarihine bile ben bakmıyorum. Yani müthiş. Barkın bir video yapmıştı. Orada işte depoda lastikler Evet. iniyor çıkıyor. Ben Evet. arada bir durup o lastik sesini dinliyorum o videoyu açıp. Neyse. İyileşeceğim inşallah. Ama hani normal bizim memlekette şimdi ısıt desen bu sefer soba etrafına lastikleri koyarlar. Lastikleri yakarlar. Her şey olabilir. Bu da lastik derken İzmir pistinde lastikle alakasız ama şöyle. O pistin bir dibinde unuttum. Bilenler bilir, bir viraj vardı. Bazen mesela California Superbike varken orası kapanırdı. Bu kafeteryanın önünden dönen. Egen virajı. Öyle mi? Peki bilmiyorum. Orada pistin sınırlarına çok yaklaşıyor. Yani düşen insanlar hemen pistteki o tellere, mellere çarpabiliyor. Hatta orada işte birisi zamanında bir minibüs park etmiş. Yarışçının biri ona çarpmış. Çok ciddi yaralanmış. Yani hatta Ya minibüs o İzmir pistinde değil mi? İzmir İzmir, pistinde falan filan. Daha sonra oraya kullanılmış araba lastikleri yığmışlar. Evet. İşte bilmem kaç tane üst üste yan yana lastikten bir duvar. evet. Nedir bunun amacı? İşte düşünün, bir nispeten bir esneklik. Sonra bu lastikleri herhalde birileri yürütmüş. Ya da işte rüzgar olmuş, bir şey olmuş, düşmüş. Bu güvenlik için oraya lastik koyan zeka ya da bir başkası, ya demiş şunları buraya sabitleyelim. İşte beton Öyle- bırakmışlar. Evet, uçmasın gitmesin. İçine beton dökmüşler. Çok güzel. Nasıl? Duvar yapmışlar yani. Duvar yapmışlar. Harika. Lastik görünümlü duvar. Lastik Yani duvar. şahane. yani işte şair ne demiş? Yani lastik deyip geçme, tanı. Evet. Düşün altında yatanları. Yani. Evet, doğru. Ama baksana, beğenmiyordunuz, lastik diyordunuz, daha neler çıkar. Ya tabii çıkar da. Hayır ama bu hayati bir konu be kardeşim. Doğru. Evet. Yani, Lastik mesela beğenmeyip kanal açan daha adam var. Evet. Yani Bunu ben icat etmedim yani. Hayır, o icat etmedin. Onlar mesela süpermoto lastiği, yarış lastiği, slickleri alıyorlar. Evet. Kanal açıyorlar ki yağmurda kullansınlar diye. Evet, aynen Evet. öyle. Ama yani bilinen, Türkiye'de uygulayan var beğenilen, bunu. mesela Ama- Spor Trail İşe- 2'yi tekrar kanal açan ben bir kişi tanıyorum. Spor 2'ye kanal açmadım. Türkiye'de yapıyorlar abi bunu. Kanal açtım ben. Yapıyorlar. Evet. Mesela Corsa, normal kanal açmak Corsa'yı belli bir açtım. fiyat. Aha. Eğer özel böyle özel istek varsa mesela ne bileyim, sevgilimin adını yazayım. O daha pahalı Biz oluyor. otur custom hizmetler vermedik beyefendi. Peki doğru ver. Abi Kanal açma konusuna da değineyim. Türklerin Başımıza işi. kanal Hayır, bela oldu ya. o senin bahsettiği şey, o da Türklerin işi değil. O da sonuçta lastiği Sonuçta icat bu da eden, bir çılgın proje. Kanal. Kanal. Lastiği icat eden Batılıların geliştirdiği bir şey. Evet. İşte Ah kaplama abi, da ne yapıyorlar. yaptın ya? Millet örnek aldı senin, şimdi Dur İstanbul'a şimdi. kanal açıyorlar. Dur. Ha, beni örnek aldılar değil mi? Evet. Ağır hizmet araçlarında için geliştirilmiş bir şey. Motosiklette kullanılan kanal açma hikayesi ise yarışlarda ortaya çıkmış. Ve dediği gibi devrimin yağmurlu havalarda hani elde yağmur lastiği yok. Evet yok. Evet. Bir tahliye için açalım. Fakat bunu da denemiş biri olarak şunu da hemen söyleyeyim. İşte SC'ye kanal açınca yağmurda randıman alınmıyor. Çünkü iş sadece kanaldan ibaret Hayır, değil. hamurun Yağmurlu, özelliği. Tabii. o ısı şartlarında Evet. çalışacak hamur lazım. Tabii. Bir de Dolayısıyla eskiden sen hani mümkünse doğru hamura kanal açmak evet, lazım. düşük bütçeli yarışçıların yaptığı şeyler. Hani yağmur lastiğine para verilmemiş ya da o anda yok. Mesela hatırlarsın Süpermoto
oraya geleceğim. yarışlarında hafif yani toprak kısmı içinde bazı Esas diş aslında açanlar. süper motocuların Değil mi? aslında Evet, yaptığı. ya da dirt Eskiden. bike dedikleri Amerikalıların o oval Evet, piste evet, döndükleri aslında bu yağmur da değil. Yağmur da değil. Doğru İşte bozuk zeminde o Evet, toprak zeminde. pist lastiği biraz daha bir dişi daha olsun da tutunabilsin Tabii, doğru. diye yani ya, su tahliyesinden çok bozuk zeminde de işte süpermoto falan Evet. gibi yarışlarda o lastikler o bozuk zeminde de biraz daha iş görebilsinler de Isınsın, yapılmış bir teknik. Dolayısıyla biz fanileri çok ilgilendiren bir şey değil. Özellikle pist yarışçılar için yani ben Doğru. kendim yaptım o hatayı. Dedim abi bir dakika kanal açıyorlar. Abi ki onu uyanamadım bile. Şimdi uyanabiliyoruz ancak. Doğru hamur aldığın zaman zaten o kendi üzerinde kanalı açılmış olarak geliyor. Pistte dolayısıyla boşu boşuna kanalı açmayın. Ama süpermoto yarışçısıysanız evet yarışçının zemine göre diş açmak olabilir. Ben niye diş açtım? Yolda işte biz de dedim ki biz de süpermoto pist sıkılıklı şeylerde şey yapıyoruz. Acaba dedim bu Pirelli yani güzel asfaltlar için yapılmış Pirelli'ye biraz daha çizgi açsam bak çaktırmadan o mantığa şey etmişim. Ne anladım? Doğrusu bir şey anlamadım. Evet. Yani. Lastik konusu pek çıkmaz dedik ama biz sonuna kadar daha konuşuruz ve amortisör konusunda. Bence amortisöre geçelim. 1 saat oldu çünkü. Amortisör de yarım bir saatte amortisör konuşalım. muamma. Evet. Memleketimizde genelde bütün dünyada motor camiasında bu işle ilgili Fuat da okumuştur. Sen de ben de 2-3 kitap okumuşluğum var. Evet. Ne öğrendin derseniz öyle kitap okumakla falan olmuyor. Abi ama bir şey diyeyim mi sana? Yani Hiç bulaşmayın arkadaşlar. Hayır. Senden mi öğrendim? Sen de başkasından mı öğrendin? Şimdi ben de işte hepimiz o kitaplara bir baktık. İşte kocaman böyle anlatıyor işte diyor Velocity diyor bilmem ne diyor Evet. falan diyor filan diyor. Tamam bu işlerle ilgilenen derin bir mühendis kardeşimizin Evet. işine yarayacaktır muhtemelen de. Flu TV gibi kanalların hitap ettiği en büyük eksik kapattığı açıklardan biri de bu zannediyorum. Yani eğitimde o anlamda şey var. Modernist bilgilerin Abi şöyle ya aktarılmaması. önce ya abi temel mekanizmayı bir açıkla be kardeşim. heh, Ya. ezberciliğe karşıyız. Evet. Ya Öyle temel onu iki mekanizmayı tık bunu şey yap. Ha. High speed'i yumuşat öbürünü sertleştir. Temel yok. mekanizmayı bir açıkla be kardeşim ya. High speed, low speed. Onlar Oo, onda amortisör de yoktur yani pek. Yok tabii. O da en yanlış anlaşılan şeylerden biri. Şimdi Heh, dolayısıyla şöyle burada kitapların da ben kabahatli olduğunu düşünüyorum. Yani bunları yazanların da şey yapıyorum. Einstein'ın çok sevdiğim bir lafı var abicim. Aynı yanlış. Bir şeyi hayır yok o ayrı. Peki. Eşittir. Hayır değil be durun lan. Bir şeyi basit olarak anlatamıyorsanız siz kendiniz de anlamamışsınızdır diyor adam. Olabilir. Einstein demiş mi bunu? Bunu Genelde demiş abi, ki evet. bu Ha, lafları yok, yok. yüzde- Atfedilir genelde. İnternetten Einstein. araştırabildiğim Tamam. kadarıyla. Okey, önemli kimin dediği. Einstein, Güzel. evet Einstein bunu demiş. Önce abicim temel mekanizmayı anlatacaksın. Mesela Elon Musk'ın bu Tesla, işte SpaceX, yani ismini yani o füzeler Evet. yapıyor, Mars'a gidecek falan filan. Bu adamın kendisinin de bir açıklaması var. Abi diyor önce diyor temel mekanizmayı anlamadıktan sonra anlamazsanız diyor, hiç boşuna uğraşmayın diyor. Tabii abi. Yıllarca kağıttan uçak attı onlar. Yani Neyse. Şimdi dolayısıyla amortisöre gelince de abi amortisörün görevi ne? yol tutuşunu sağlamak. Ne demek yol tutuşunu nasıl Evet. bir şey? Nasıl sağlıyor yol Peki. tutuşunu? Yoldaki konforu sağlamak. Nasıl sağlıyor abi tutuşu? Ya nasıl sağlıyor? Yol yüzeyindeki işte değişkenlerin Evet. motorun stabilitesini etkilemesine mümkün olduğu kadar engellemek. Evet. Motorun ön arka işte ağırlık dağılımını korumaya yardımcı olmak. Evet. Peki yol tutuşu ile ilgili hemen şurada kabaca bir örnek de verebiliriz. Mesela şu metal. Evet. Tamam mı? Nedir bu? Yani Sert. yumuşaklıktan. Evet. Sert. Elim et. Evet tabii bak bunu Daha yapıyorsun yapışıyor o öyle gidiyor. Evet. Evet. Şimdi amortisörün bir görevi de hem bu yüzeyde şimdi burada görünürde çok böyle çukur mukur yok ama Tabii. hem onları dediğin gibi stabiliteyi bozmayacak gibi emmek. Şimdi çok emerse de bu sefer köpük gibi bir şey oluyor. İşte Köpük de burada tutmayacağı aynen, gibi. kararında olması gerekiyor. Evet.
Dolayısıyla Çok emerse, çok yumuşak olursa evet. yolun bu bahsettiğimiz hani lastiğin tutuşunu engellemiyor. Bilakis harika. Bir de şöyle düşün. Düz giderken okey ama çok yumuşak bir amortisör tam yatıkken motor yerdeki engebeler dik ona Olduğu için. vektörel şey yapıyor değil mi? Evet. Dik vuruyor ama amortisörlerin çalışma ekseni bu şekilde. Evet. Dolayısıyla ne kadar yumuşak olursa o kadar iyi. Ama yumuşaklığın zararı işte gazda, frende ön arka ağırlık dengesi transferini şey yapıyor. Şu hareketi fazla çok yapıyor olur. şey yapamamak, kontrol altına alamamak. Evet. Yoksa hani ideali o olmasa yumuşacık olsun. Çok da değil ama. Çok da yumuşak olursa bu sefer İşte- ağır yani gene gücü yani şu sürtünmeyi tam Şöyle olur sağlayamayacağı kardeşim, için şöyle olur. kaymaya Yumuşaklık- başlıyor gene. Evet ama nasıl? Yumuşaklık evet çok artarsa mesela bir virajda merkezci kuvvetlerle bütün o motor iyice basılır. Yere doğru süspansiyonda hareket edecek yer kalmaz. Mesela. Tamamen hiç yokmuş gibi bir Evet. anda sertleşip gene kayabilir. Evet. Haklısın aynen, ondan. aynen. Kaldı ki zaten motor yan yattığı zaman artık devreye amortisörler devreden hafifçten çıkmaya başlıyor. Bakın Şasesinin esnekliği devreye girmeye tabii ki başlıyor. bizler için geçerli değil ama işte yarışlarda bu çok önemli. Onun için o arka çataldır, işte onun şasiye bağlandığı yer deniyorlar, duruyorlar. MotoGP'de duyuyoruz. Alüminyum şase mi olsun, full karbon mu olsun, ikisinin karışımı mı olsun deneyip duruyorlar. 1960'larda 70'lerde teknoloji, şasi teknolojisi bu kadar bilgisi de ve birikimi de bu kadar gelişmiş olmadığı için eldeki malzemelerden esnek şaseler Evet. yani daha sonra yarış için fazla esnek şaseler yapabiliyorlardı ancak. Ve en büyük dertleri bunların abi şase esnediği için özellikle Yeteri yaptığında kadar falan sert yapamıyorlardı. yeterince kadar sert yapamıyorlardı ve bundan şikayetçiydiler. Tabii. Sonra işte tabii ki yarış söz konusu olunca markanın da itibarı ve işte satışlarını arttırmak falan gibi şeyler olunca ne gerekiyorsa harcandı, yapıldı ve 70'lerde 80'lerde bu sefer de şasiler fazla sert olmaya Bu başladı. arada 60'lardan sonra işte disk koymalar, işte Kenny Roberts'la şununla bununla Tabii, başladı. Motorun yatış açısı yani çok daha fazla yatmaya Evet, başladılar. evet. Ve evet bu Ve sefer de dolayısıyla sert gelmeye başladı. şasenin ayarlanmış esnekliği de önemli olmaya başladı. Ve Evet. 70'lerde 80'lerde tam şeyini hatırlamıyorum ama o civarlarda zannediyorum ilk Yamaha'nın başına gelmiş bu. Ya biz bu tamam kaya gibi bir şasi yaptık ama bu da galiba sekiyor yoldan Ya. demişler ve oradan bugünlere gelindi işte. Efendim şurası şu kadar esnesin, burası bu kadar esnesin, burası yattığında işte kafa şu kadar esnesin, arka swing armın bağlandığı yer bu kadar esnesin ya da esnemesin gibi artık fazla derin ve tamamen yarışa yönelik şeyler ama bunlar neticede süzüle Süspansiyon. bizim yol motosikletlerine de yansıyan Evet. şeyler. Dolayısıyla süspansiyon Sana dediğimiz gelirse- sadece amortisörden ibaret değil aslında. Şasinin kendisi de bir süspansiyon görevi görüyor. Bir ileri daha gideyim. Uzatıyoruz. Biraz çıkıyor gibiyiz ama lastik dedik, süspansiyon dedik. İşte yol tutuşla alakalı. Sen dedin ki bu şasinin de bazen geri geldiğinde bizler için olmasa da işte yarışlarda, ekstrem durumlarda esniyor olması lazım. Evet. Okey tamam. Günlük hayatta da bizlerin kazık gibi durursak yani süspansiyondan yine buraya geldik. O biz de süspansiyonun parçasıyız abi. Evet, işini zorlaştırıyoruz. Bizim de yumuşak yani oramızı buramızı kasmadan Evet. durmamız O lazım. süspansiyona yardımcı olmamız Evet. lazım. İşini zorlaştırmamamız lazım. Evet. Kastığımız zaman zorlaştırıyoruz işte. Aynen. Mesela çok engebeli bir yerde işte bir viraj şudur budur. Hani oturmak mı? Çok hafif ayaklıklara yüklenerek popoyu selenen böyle birkaç milim kaldırmak mı? Süspansiyona daha yardımcı olur mesela. İkinci şık Değil mi? kaldırmak. Evet. İşte şimdi o demin bahsettiğimiz Egen virajını geçersin. Orası yavaş ve Allah'ın cezası düşük hızlı bir şeydir. Oradan çıkarsın sonra sağ aşağı inersin. Arkadaş o sağ aşağı bildiğin taşlı tarladır. Hala da öyleymiş. Ve orada sen belli bir süratle gidebiliyorsan eğer birazcık dediğin gibi popoyu böyle hafif jokey gibi
poponunu ayırmazsan motosikletten abi o taşlı tarla seni bayağı Hırpalayın. hırpalar, zaman kaybettirir sana. Tabii. Çok ısrar edersen de yol tutuşunu kaybedip yapışabilirsin yere. Orada. Yolda da güvenlik açısından Evet, yani evet. zaman değil ama Evet. bunu düşünmekte fayda var. Dolayısıyla genel kural şu amortisörde. Amortisör ayarı, hakeza lastiğin basınç ayarı da demin bahsettiğimiz, sürücünün ve motosikletin ve sürüş şartlarının izin verdiği kadar yumuşak Yumuşak olmak olmalı. olmalı. Bizde nedir? Genelde sertleştirilir. Böyle taş gibi sertleştirilir. Değil. Taş gibi sertleştirdiğin zaman işte o zaman bu bardak gibi sekersin. Evet. Sağdan sola ya da doğru ayarını tutturmuşsan iyi kötü şu et gibi daha iyi bir tutuş sağlayabilirsin. Gerek lastikse gerek amortisörle gerekse bunların birleşimiyle. Ama şey diyorlar işte bilmem ne abi acayip gidiyor ve pistte hadi diyelim yolu da katmayayım. İşte onun amortisörler taş gibi. İşte ben de yaptım gidemedim. Çünkü o abi sırf amortisör taş diye gitmiyor. Bir Evet. de sert amortisörü çalıştırabilmek Heh, için yaşa. çok daha fazla güç harcamak lazım. Yani Tabii, ne demek o? tabii. Daha yüksek bir hızla gelip fren yapmak lazım. Evet. Sen Adam- onu yapamadıktan sonra o sert Orada, amortisör. evet uyduruyorum 220 ile gelip fren yapıyor. Evet. Sen oraya 140 ile gelip fren yapınca aynı sert süspansiyonun Evet. O seni çok az mutsuz ediyor o zaman. kapayabilirsin. Ezemezsin bile. Evet, Evet. evet. O bu taş gibi olmuş. Olur. Dolayısıyla herkesin, her ortamın ve her motosikletin yumuşağı tırnak içerisinde Farklı. farklı. Bravo. Valentino Rossi'nin yumuşağı bize kaya gibi gelecektir. Taşınında nasıl? Bizim sertimizse ona pamuk gibi gelecektir. Evet. Çok genelleme, kabaca bir genelleme yaparak anlatıyorum ama gene de unutulmaması gereken temel ayar kıstası şu. Sürüşün izin verdiği kadar yumuşak olmalı amortisör ki yolu takip edebilsin ve tutabilsin dolayısıyla. Evet doğru. Buradan da işte demin bahsettiğimiz Deimos Amerika'da özellikle Kanada'da da zannediyorum pist geziyor. Evet, geziyor. Senede atıyorum 100 tane piste gidiyor. Tabii. Kahve falı bakıyor. Yani binlerce sadece kahve balı bakmıyor. Binlerce diyebileceğimiz sürücünün işte amortisör ayarlarını yapıyor. Evet. Türkiye'ye de geldi. İşte bir seminer Bu düzenledi. getirenlere de teşekkürler. Evet. Getirenler de galiba Roadcraft Akademi diye Evet. hatırlıyorum ismini. Onlara da teşekkür ediyoruz böyle bir şey yaptıkları için. Umarım bir daha gelmesi nasip olur. Şunun için anlatıyorum bunu. Deimos geldi dedi ki tamam seminerden sonra arzu edenlere dedi. Belli bir ücret karşılığında düşük. Ayar yapacağım. Motorunuzu getirin. Hepimiz motorlarımıza sıraya girdik. İşte yukarıdaki garajında dershanenin. İşte getiriyorsun motoru. Deimos bakıyor falan. Oturtuyor. İlk burada İlker Bey kendinden geçmiş orada iş yaptığı için ona sormak isterdim bu soruyu ama. Hocam bir içim geçmiş kusura bakma. İçim geçmiş. Kanalı yönetiyordum ya da. Evet, kanalı Bu yönetiyordum. kanal nasıl dönüyor? Lastik konuşarak dönmüyor bu kanal. Aynen. Ya siz ne yapıyorsunuz? Saatlerdir. Mesela gerçek kanal müdürleri öyleydi herhalde. Ne yapıyor bu adamlar? Tabii. Ben kovun hepsini. Kim diyecek bunları? Hemen güzel kız çıkarın ekrana açık. Ya Doğru, Flu doğru. TV'nin güzelliği o ama. Doğru. Ya bütün yani müdür çatlatan konuları el atabiliyor olmamız yani. Müdür çatlatan lezzetler. Tabii. Buyurun siz sorun. Deimos. Şimdi efendim demin ne diyorduk Sayın Can İkigil? Deimos. Bir amortisör ayar uzmanı geldi Türkiye'ye ve dedi ki Amortisör ayar uzmanı. evet, Evet. abi, pistlerde hizmet veren ve normal fanilere de hizmet veren bir amortisör ayar uzmanı geldi. Dedi ki tamam size seminer vereceğim. Seminerden sonra arzu edenlere belli bir ücret karşılığında motosikletlerin amortisör ayarı içinde yardımcı olacak. Hepimiz motosikletlerimizi sıraya dizildik. Hepimizi sırayla almaya başladık. Sence bu adam geldi bu Deimos'un karşısında motosikletinle abi dedim ben geldim hoş geldin. İlk neye bakıyordur sence? Amortisör ayar uzmanı. Lastik hava basıncına. Bunlardan biri ama ilk neyi ayarlamış olabilir sence? Neyi ayarlamış olabilir? Frenleri. Fena değil tutturdun. İlk abicim adam şeye bakıyordu. Gidon, fren manetleri, ayaklıklar ve sürücü ilişkisini. Sen ne haldesin abi? Çünkü amortisör dediğimiz şey aslında fren mekanizmasıdır. Hayır şöyle
O kadar da amortisöre bağlı bir şey değil. Amortisör de yani Ama etkiliyor tabii. abi şöyle holistik dedikleri bir yaklaşımı sever bu Bütünsel. Amerikalılar. Ya bir de abi, Bütünsel. ben sana mesela şu üstteki dikdörtgen ne diye ilk soruyu sorsam eyvah dersin hani. Adam da bir onlara bakıp bir Veya fikir o yani. kablo niye kırmızı falan? Kırmızı kablo daha mı iyi iletken acaba? Daha iyi iletiyor. Çok enteresan. Bakıra benziyor çünkü. Araştırma yapılıyor. Anladım. Dolayısıyla adam şunu düşünerek bunu şey yapıyor. Yani şimdi sürücü saçma sapan manet ayarlarıyla, gidon ayarlarıyla motorun üzerinde abuk subuk bir şekilde duruyorsa Oho. sen abi zaten istediğin Süspansiyonu amortisör ne ayarını yaparsan yap. yap. O hiçbir işe yaramayacak. Yalnız Bravo. biz Vespacıyız. Bizde manet ayarı falan yok diye bizi aşağılıyorsunuz. Doğru yok mu hakikaten? Doğru yok değil mi? yok. Fix. Fix. Ve dönüyor. O da uyuz bir şey. Nasıl? Yani hafif hep serbest dolaşımda o. Aa, manetler. Gidon pardon. Manet değil. Ha, gidon da bir ayarı var aslında onun. Öyle mi? Hiç görmedim. İçeride açtığın zaman onun da bir tutan klipsler var. Öyle mi? Hep Ha. dönüyor Evet. mu? Abi bazı Nasıl şeylerde dönüyor? Yani- mükemmel yaratılıyor yani ayarlamaya Küçük gerek yok. darbelerde yapıyor. Ha, yani olmasın evet. diye. Kırmızı. O dönsün de öbürü Evet. pardon. Hmm. O dönsün de öbürü kırılmasın diye. Yani amortisör ayarı işte. Hocam ben giderken hep dönüyor bu ya. Bu Ha, eyvallah olsun. O zaman Eyvallah bisiklet olsun. gibi bir dizilerinizi de sıkıştırıp önden ayar yapmak gerekiyor ona şöyle. Ben Deimos'un akşamüstü seansına yazılmıştım. Keşke sabah da gitseydim. Bir geldim. Güneş sıcak, koskoca adam gelmiş Amerika'dan Evet. vermişler parayı. Yani böyle işte tamam çocuklar baktım ettim diye gidip gölgede bir şeyler yiyip içebilir. Böyle boncuk boncuk terliyor. Evet, meşhur Bir şapkasını terasta takmış. Evet. bir Fuat bir o kalmış. Bir de motor. Nasıl bir ayar gerekiyorsa nereden Evet, nereye alacak adam? Ya yok ya. O kadar değil Sohbet mi? için takılıyordum. Yani. Anladım peki. Yani ama işte böyle öğreniyorsun. Doğru, abi. Yani doğru. adam gelmiş ayağıma şimdi. Sonuçta süspansiyon böyle ezbere işte şunu şu kadar sık bunu bu kadar gevşet gibi bir şey değil. Evet. İşte Fuat'ın da senin de anlattığın gibi işte yolu tutmak için çok önemli bir şey. Yol tutuşu için. Bunun hani prensibi nedir, mantığı nedir, nasıl çalışıyor onu bilmek lazım. Sonra da ne sıkıntımız var? Bunu neyi ayarlayarak yapabiliriz? Onu düşünmek lazım. Bu kitaplarda okuduğumuz şeylerden ya da iyi mesela Murat Düvenci Evet. O iyi anlar bak. yarışçı. Evet. O iyi anlar. Sen de şahit olmuşsundur. Pistte bazı yarışçılar vardır. Çok üst düzey yarışçılar. Türk. Bunlar hani adam işte çok iyi dönüyor, çok iyi şeyler yapıyor ama yani pistte de biliyoruz herkes gibi onlar da kısıtlı bir zamanda çıkabiliyorlar. Ona rağmen bu insanlar ya bir şey sorduğunda ya da acayip bir şey gördüğünde başkalarına inanılmaz yardım eden insan. Murat da onlardan biri. Evet, Keza Tolga Uprak. Evet. Yani hiç tanımadığın birinin bir motorda bir bozukluk görüp ya bu ne olmuş şurası gevşemiş deyip sıkan insandan bahsediyorum. Ne diyeyim, Murat'ın mesela bu süspansiyon amortisör ayarı pistte özellikle efsane. Evet. Ya bana benim ayarıma bile hayır Değil dokundu mi? sağ olsun. Ya sonuçta bu iş yani yavaş yavaş birikimle oluyor. Kitaplarda diyor ki mesela tamam böyle bir şeyimiz var. İdeali bir pist gibi bir ortam ki hep aynı viraj olsun. Mesela diyor bütün işte compression'ı önce yumuşatın. Bir tarafa alın. Bir bakın ne oluyor motor. Tabii trafikte giderken değil. Evet. Sonra çok sertleştirin. Farkı görün. Yavaş Evet. yavaş hissetmeye Evet. başlayın. Her zaman bir ayar yaparken hep çok ufak teker teker yapın. Ve ayarlardan derler. sadece bir tanesini yapın. Eğer Sadece Mümkünse. bir çok ayar tanesini. varsa. Tabii. Evet, Çünkü mümkünse. üçünü değiştirdin. Hangisi işe yaradı nereden bileceksin? Tabii. Ya da hangisi kötü etkiledi? Yavaş yavaş. Yani bunun bir hızlı hop öğrendim. Matrix'teki gibi fıt diye çıktım mükemmel ayar yaptım diye bir şey yok. Farz edelim yıllarınız geçti. Yavaş yavaş öğrendiniz. Yaptınız. Gene çok yol var. Hani bunu %100 Bu öğrenmek diye bir bitmez. şey yok. Her Bitmez. her şey gibi Biten bitmez bir burada. konu değil. Mesela hızlandınız. Pistte hep olur. Adam işte yapar tamam çok iyi bir ayar buldum. Harika. O ayar hakikaten çok iyidir. Hızlanır. Fakat gene şikayet başlar. Çünkü o ayar daha düşük bir hız için Evet, harikaydı. artık o Sen hızın daha da ayarı değil. hızlandın. Evet. Daha büyük güçler uygulayabiliyorsun motora. Ayarı değiştirmen lazım. Ve her ayar, her koşuldaki her ayar Artısı eksisi. sonuçta bir fedakarlık yapmanız gereken bir takım şeyler, unsurlar içerir. Tamam Bir şeyi mı? kazanırken Evet, bir şeyden fedakarlık edersiniz. Orada diyeceksiniz ki kardeşim ben bundan feda ediyorum ama
Galiba benim için daha önemli olan şunu kazanıyorum. Evet. Çok kabaca özetlemeye çalışıyorum. Burada benim izleyenlere tavsiye edebileceğim, kendi hayatımda da uyguladığım şey, fırsat buldukça değişik motosiklete binin. Ben değişik motosiklet satın alın demiyorum. Çok doğru. Arkadaşınızın, eşinizin, dostunuzun işte dükkanda test motoru var abi. Ben hep Ya bundan git kaçındım. Git bin. Hep kaçındım. Ama sizleri dinleyerek sen de çok farklı motorlara biniyorsun. Tabii değil o da mi? öyle. Tabii. Hani gene çok yapmıyorum işte. Mesela bizim CB Biner vardı. Ya Tuğla'nın arkadaş bizim falan. Bir kere gruptakiler binmedim. binsen yeter be. Bilmedim işte. Evet. Nedense. Etrafımızdaki motorlara binsen yeter Tabii. be abi. Bir de ben acayibim. Şimdi ben ona binince o da benimkine binecek. That's the olabiliyor problem. falan. Yok şaka bir tarafa. Çok önemli. Farklı ayarlarda, farklı motorlar, farklı Evet, etkiler. evet, Sürücülüğünüze büyük yararı var. Öyle Görüyorsunuz. Tabii. kıyaslayıp kıstas noktaları, daha sağlıklı kıstas noktaları elde etmeye başlıyorsun. Ben çok hayrını gördüm. Tabii. Şimdi çok rahat işte bir motora biniyorum ki aklımca ha diyorum bunun amortisörleri bana şöyle, şuraya böyle, buna böyle deyip çok daha kısa zamanda yani biner binmez eskiden biniyordum ya bu böyle bir şey yumuşak ama falan diye böyle bir daha düşünmem gerekiyordu ama şimdi artık o kadar çok motora bindim ki bu çok sağlıklı, çok doğru kararlar verebileceğimin bir garantisi değil. Değil. Tabii ki değil. Ama eskiye nazaran biner binmez ha diyorum bir dakika bana göre bu şöyle ha, şurası böyle yapınca böyle olduğu gibi daha kısa zamanda daha az sağlıksız kararlar verebiliyorum. Özetle tavsiyem bulabildiğiniz kadar abi, arkadaşının motoruna bin 2 dakika bin önemli değil. Test motoruna bin ki değişik ortamlarda Ama değişik ayarlarda beklentiyle ne yapayım? binmeyin. Tabii canım. Açık fikirle binin. Evet. Bazı bizim arkadaşlarımız var. Bizim de bayıldığımız, daha doğrusu benim bayıldığım GS'e binerler. Evet. Rahatlığı, konforu yüksek bir motor. Evet. Mesela bir naked veya spor motora biniyor. İlk laf daha yani 78 saniye sonra o çok rahatsız. Ulan tabii rahatsız. Yani GS'e göre tabii rahatsız. Ama onun avantajı işte şurada. Evet, Daha oraya evet. gelmiyor. 100 metre sonra abi iyi ki almışız GS ya. Bu gerizekalılar böyle biniyor. 2 büklüm falan anlaşılır gibi değil. Falan. Bir siz akıllısınız çünkü. Evet. Yani bu bir seçim meselesi. Evet. Yani her motor da öyle. Her motorun bir artısı bir eksisi var abi. Evet tabii. Burada önemli olan sana uyacak Ama artıları. GS'nin eksileri az bak. Abi Hocam eşinizden mesaj var. Ben Instagram'a şey koymuştum. Lastik hakkında ne kadar konuşulabilir diye komik bir fotoğraf koymuştum. eşim şey demiştir. O sabah sonsuza kadar konuşabilir. Evet, bırakırsanız sonsuza kadar konuşurlar dedi. Olaya müdahale ediyorum. Evet. Tamamdır abi. Evacuate. Hepimiz aşağı düşermişiz. Peki ben bir şey soracağım. Ben bizattan motor aldım. Enteresan bir tiptir kendisi. Benden Bütün aldığım- enteresan olmasın. Bütün aldığı motorları Bitubo'ya çeviriyormuş. Vardır öyle. Yok bütün aldığım bir motorda bir turboyu çevirmek diye bir şey yok. Vespa. Vespa alıyorsan abi o ön takıma bir turbo koymak gerekiyor. Sebep? Yetmiyor amortisörleri abi. Ya yetmiyor ne demek de. Bak bunda 3 gün sabah değil yıl yetmez. Ama Abi, mesela benim eşim çok şikayetçi. Bitubo'dan değil de Vespa sert geliyor ona belinde. Şöyle Vespa'ya ne takarsan tak o sert olacak. Şimdi şöyle Vespa'nın Sana sert gelmeyecek süspansiyonları kimler şöyle yapsın? biz bunu eşimle yaşadık. Roma'ya gittik. Vespa turu aldık. Vespa'lı bir rehberimiz var. Ben de Vespa kullanıyorum. Eşim de Vespa'nın arkasında oturuyor. O yolculuğumuzda 6 saat süren yolculuğumuzda şunu dehşetle anladım ki Vespa'nın önünde oturan başka bir şey hissediyor. Evet. Arka koltuğunda oturan bambaşka bir acı Aslında çekiyor. bu arabalarda da öyledir. Tabii. Benim arabada da Turlarda hep genelde İşte öyle. otobüste de şey vardır ya en arka amortisör, teker üstü falan en rahatsız yerdir abi. Evet. ben en Vespa'nın çok arkası da- körüyü severim. Böyle sağa sola dönersin. Aynen. Vespa'nın arkası da kısaca şöyle söyleyeyim. İster Vespa olsun ister bilmem Polesmart, Ducati bilmem X-Max nesi olsun. olsun. X-Max olsun ya da. Arkada abicim 2 tane şöyle dikme amortisör görüyorsan o bir yere kadar arkada oturan özellikle mutsuz edecek onu. Ha, ben de niye Yok, yapacak hiçbir şey yok. Ben de niye bu kadar söyleniyor diyordum. Demek ki o daha Bir de fazla. stroke- Yani ona ne Stroke- takarsan tak abi. Stroke dediğimiz çalışma Aralığı onların çok kısadır. Çok kısa. Dolayısıyla o kısa aralıklı amortisörler hiçbir zaman gerektiği gibi konforlu olmuyor. Biraz daha işte normal yani biraz daha iddialı motosikletlerde diyelim. O amortisör çalışma aralığının kısalığını
amortisörün ucuna eklenen bir başka bir mafsal diyelim. Link vasıtasıyla biraz daha işte daha çok aralıklı çalışıyormuş etkisi Gibi. uyandıracak şekilde dengelemeye çalışırlar. Bir yere kadar da bu çalışır. Ama abi konforlu amortisör istiyorsan amortisör çalışma aralığı yüksek amortisörler alacaksın. Gyro stabilized olamıyor mu acaba? Var. Ya Var var mı? da Yani deneysel bir Honda motor yaptı. Honda galiba. evet. Tek başına duruyor. ama o stabilize o. Başka bir şey yok. Bir gyroscope aynı var zamanda içinde. seni de tutsa. Hani Şimdi böyle. dinamik amortisörler yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Ha, dinamik mi deniyor ona? Evet. Yani şöyle Karşı hareket yaptırıyor. yok o kadar yani semi dinamik diyorlar. Daha full dinamik demiyorlar onlara. Şöyle ayarlarını değiştiriyor. O ayrı, o elektrikli tornavida hesabı. Brrrt diyor, ayarını yumuşaktan Brrrt diyen sert de alır. var. Bir de Dinamik olarak ayarı dinamik değişiyor. olarak şunu Manyetik şunu olan da yapıyorlar. Şeyde yok galiba. O motorda yok da. Manyetik çalışıyor bir Arabada kısmı. var. Motorda da manyetik çalışıyorlar zannediyorum. Esas yani dinamik olarak ayarladığı şey şu. Mesela sen fren yaptın. Amortisörün belli bir fazla hızlandığını anladığı anda sistem Çok hızlı değil. o Yavaş zaman yavaş daha çok sertleşiyor. ezilmeli. Anında ileriyor ama her dakika her şeyine müdahale etmiyor. Bak mesela Ya önüne çıkacak olan Bu çukuru güzel bir göremez şey önden. ama. Evet ve işe yarıyor. Her zaman her koşulda değilse de bence işe yarıyor ve yavaş yavaş o da yaygınlaşıyor. ama yani özellikle pistte kullanılmak için yapılan spor modellerde çok Evet sporcular çok en tercih etmiyorlar. gelişmişleri olsa da Abi onlar etmez ama. o biraz Gıcık insanlar tutuculuktan mıdır yoksa Bana biraz tutuculuk nedir? gibi geliyor. Otomatik vitese karşı olan bir sürü arkadaşım var benim ya. Motorda değil, arabada. Yani, tamam Yani bunu şimdi- bizden daha iyi sürücülere sormak lazım. Evet. Yani Otomatik vites candır ya. İstanbul'da yani otomatik vites. Böyle olan bir şey adamlar kullanılıyor. var. Kontrol bende olsun diyor oğlum. Neyin kontrolünün Evet abi peşindesin? yani şurada Kabataş trafiğinde oturuyorsun. Neyi kontrol edeceksin kontrol lan? sende. Atacağım onu diyor. At Yani. peki yani. Bu arada Afrika TV'nin fiyatları ortaya çıkmış, gördünüz mü? Evet en düşüğü 110 bin liradan başlıyor. En sıfırı yani üzerinde hiçbir şey olmayan 110 bin lira. Abi En yükseği de Civic'ten daha pahalı. Civic 147 bin lira, en yüksek donanımlı Afrika TV'nin 149,5 lira. Bu arada aklıma gelen bir şey daha sormak istiyorum. Niye büyük motorlarda otomatik vites yok? Var. Var. Honda, Bir kısmında var. Honda şu anda Yeni çığır yeni açmış. Honda Genelde yapmaya tercih başladı. edilmemesinin nedeni ne? Yine kontrol. Genel- Abi bir tercih kontrol değil. bizde olsun o bakımdan. Yok ben bir şey söylemek istiyorum. Şöyle bu açık vardı şeyde, Evet. otomatik vites açığı. Honda DCT adını verdiği çift kavramalı bir şanzıman yaptı. Arabalardan esinlenerek. Evet. Yani bir Kesintisiz. ha? değil Kesintisiz kesintili mi? kesintili. Kesintili. Double clutch demek. Double clutch, DCT. çift clutch var. Yani çift kavrama var. Ön vites ya da alt vites hazırlığını yapıyor. Evet. Ona göre değiştiriyor. Yani alt vites daha yani şu iki tane de debriyaj var. Senin kullandığın debriyajda bir üst bir vites varken öteki ve debriyajı geçmediğin ama her an geçebileceğin debriyajda bir alt ya da bir üst vites var gibi. Dolayısıyla geçişler çok daha çabuk ve sarsıntısız olabilir ama motorda otomatik vitesin yaygınlaşmamasının otomobillere kıyasla esas sebebi devrimin bahsettiği ağırlık transferinin ne çok daha duyarlı motosikletler ve o vites uygun zamanlarda doğru şekilde geçmezse otomatik vites yani mesela bir yokuşu şöyle dönerken tam o dönüş esnasında ştanks diye vites düşürürse ki bir kısmı otomatik vites ilk çıktıklarında bunu yapıyorlardı. Düşüyor musun? Sen bayağı bir Sen de Ama diyorsun. ben Ya da stabiliten bozuluyor yani. Vespa'da hiç öyle bir şey görmedim. Vespa'nınki Oraya gelin. farklı. Çünkü Vespa'nınki Continuous Otomatik farklı. CVT, Continuously Variable Transmission. Yani sonsuz oranı olan Analog yani transfer. Ama onun da şöyle bir mahsuru var. Çok fazla güç kaybı var. Ha. Ve yüksek güçlü makinelerde onu şimdi Vespa gibi atıyorum 25 beygirde idare ediyorsun da orada bile kayış bir iştir, bir problemdir. Ama sen şimdi 100 küsur beygire onu koyduğun zaman arabalarda yeni yaptılar ama mesela Peki. arabalardaki CVT şanzıman Audi yaptı galiba. parçaları var ya bir kayışı var onun. O kayışı baya bir uzay tırtılı gibi bir sürü metalden oluşuyor. Honda'da var, Kolay Subaru'da bir var. iş değil yani o kadar. Peki yani Fuat böyle işte neden fazla artmadığını söylüyor. Peki Honda bunu bilmiyor mu? Biliyor. Bunu yapmalarının sebebi sanıyorum ki
potansiyel motora ilgi duyan ama ya bu vites işi de nasıl bir şey falan Evet. diyen büyük bir güruh var. Onları motora çekebilmek için, motoru daha kolay, daha basit hale getirmek için göstermek için de bu yapıyorlar Şey, bunları. Sensörler Bir de artık çok ilerledi ya. Evet. O dediğin çözülmeyecek bir şey. normal zaten kullanımlarda, Tam komütör çözemediler. dediğimiz performans odaklı olmayan motosikletlerde ki çok geniş bir yelpaze bu. Yani işte dünyayı gezebilir, illaki performans değil, işte bir yerden bir yere güvenli bir şekilde bütün motor keyfini alarak gidebileceğiniz bir sürü motor var. Bunlarda hani Fuat'ın bahsettiği dezavantajları çok yaşamadan çok rahatlıkla bu kullanılabiliyor. Açık yollarda DST çok güzel. Ben çok da seviyorum hatta ama sıkışık şehir içi trafiğinde ben mutsuz oldum onunla. Onu geliştirmişlerdir kesin. Şimdikine bilseniz Tabii. daha Şimdikine de bindim. Ben onu gene bozarım. Öyle diyeyim size. Bozmadım ama ben kendim biliyorum işte baksanıza T-Max'in şanzımanı debriyajını dağıttım 11.000 kilometrede yani. Bir O bana has o bir konuda şey, bir boş bilgi ver. vermek istiyorum. Şimdi yaygın değil dedin ya İlker. Aslında yaygın değil olmamasının sebebi şu. Motosiklette ağırlık çok önemli olduğu için Bir de bu o var. ekstra bir ağırlık getiriyor sonuçta. Tabii. Double clutch şanzıman Tabii, vesaire. doğru. Onlar bir şeyler ekliyor. Ona yatırım yapmadılar. Fakat Honda bu şeyi açığı göz önüne alıp Evet. bir yatırım yaptı. Yatırımı da şöyle yaptı. Dedi ki biz bir tane şasi üreteceğiz. NC şasisi. Evet. Bu şaside 17 inçlik lastikler olacak. Bu şasiden bir tane scooter Integra. Evet. Sonra şimdi XADV falan da Evet, yaptılar. Bir tane çıplak NC 700'dü önce, sonra 750 oldu. Evet, S bu Spor diyelim. Spor Spor naked naked motor. diyelim. Bir de X biraz daha üst yukarıda oturulan 3 tane şey yaptı. Versiyon yaptı. Evet. Ya bunlar daha genel 2000 kullanıcı dostu araçlar. 2013-2014'te bu motorlar ilk yapıldığında otomatik şanzıman opsiyonel olarak sunuluyordu. Opsiyonel derken sonradan takılan değil, ya öyle ya böyle alabilir diyordu. İlk satıldığı sene %12 tercih edilirken şu anda %85'e çıkmış. Ne diyorsun? Doğru. NC serisinin Müthiş. otomatik tercih sebebi. Yani bu demek oluyor ki insanlar Alışıyor. o motoru Tercih ediyor. otomatik olarak tercih ediyorlar. Doğru. Ve- Şöyle CVT'ye nazaran bir Şehir avantajı içinde şu. falan devamlı vites değiştir, düşür, Arkadaşlar kaldır. evet bitirelim mi artık? Tabii. Şehir içinde CVT'ye nazaran avantajı şu DCT'nin. Özellikle açık yolda CVT sonuçta biraz bağırır. Sonuçta Yani merkezci kuvvetli Evet. çalıştığı için Tabii. biri açılıp birisi kapanacak ki. o motor Çok biraz büyük. daha bağırtır. Evet. DCT özellikle Honda'nın ayarlarıyla kullandığın zaman Dikkat, dor dikkat. dor diye gayet güzel. Tabii, çok çok tatlı güzel. bir his. Yani motorun torku da yetiyor o işe. Fuat Bey sağa çekin lütfen. Dikkat dikkat. Bir de bir şey daha var. Motordan dor ses geliyor. Yakın zamana kadar İngiltere'de süper sporlar biliyorsunuz, hatırlarsınız Bike dergisinden falan. Evet. Bir numaralı motorlardı. Tabii. Evet. En Şu çok anda en satan çok satan motorlar. motor nedir İngiltere'nin? GS GS 200. mi? Yok, NC750X. Bravo. Otomatik. Akıllı adamlar. Otomatik. Yani şehirlerde artık Kesinlikle. otomatik motorlar. Bir de onlar Tabii. çok az yakan motorları da var değil mi? Tabii. O motorlar işte. yine. Evet, makineler 3,5 daha litre. az yakıyor. 100, Evet. 100 Caz kilometre, motoru. 3,5 litre. Ben Şahane. onunla da 6,5 litrenin altına düşemiyordum, o da ayrı. Evet. Çok, Arka fren çok sıkmakta. kısa bir son şey söylemek istiyorum. Amortisör konusunu kapatabilmek Evet. adına. Küçükten büyüğe doğru gidersek, şimdi belki amortisör ayarları diye biz Flu TV'ye yazdığımızda girenler diyeceklerdir ki ulan hiçbir şey anlatmadınız Hiçbir şey anlatmadık. amortisör Doğru, konusunda." doğru. Ha, Haklılar. doğru ben de onu soracaktım. Bir tuboyu ayarlayamıyor mesela şeyler. Kimse bilmiyor onun ayarını. Bilmemeleri normal çünkü amortisör ayarı aslında zor bir şey. Şimdi kitaplar okuduk, şöyle olur, Yok böyle olur. ustalar diyorum. Ustalar da bilmezler. Onlar, en az onlar bilir, öyle söyleyeyim. Bileni az Genel var. olarak İyi konuşuyoruz. ustalar bilir de. Senin işte jant tellerinin ayarını Usta var, yapayım usta var. derler. Hepsini sıkarlar, o böyle 8 olur. Halbuki jant teli ayarı Onun değil. ayrı bir akort uzmanı var. Evet. Amortisör ayarı da sizin motor üzerindeki oturmanıza bağlı olarak ağırlığınıza uygun olarak yapılan motorun ana şey nedir? %30'undan fazla olmasın çalışma Evet, aralığının şeyidir. İlk Fakat oturması motoru. İlk motorun oturması önde çalışma aralığı diyelim ki 12 santimetre. Evet. 12 santimetrenin %30'u kadar Yani 4 santimi Çalışsın. geçmeyecek o meret. İlk oturduğunda İlk çökmesi. oturduğunuzda Çökmesi. şeyi ona göre Sürücüyle beraber. ağırlık ayarı buna Evet, göre yapılır. evet. Ağırlık ayarı da hani arkadaşlar ilk bakacak olurlarsa ya benim amortisör Ağırlık ayarı da Yay ön preload'u sıkarak, yay Evet. ön gergisi diyebiliriz. evet, Evet. yay ayarlıyorsanız yayları sıkarak. küçük motordan büyük motora doğru. Mesela scooterlarda sadece arka yayların
ağırlık ayarı vardır. Evet. Evet. Ön süspansiyonlara hiç bakmayan Hiçbir yoktur. hayal yok. Değiştiriyorum, yok. hiçbir şey anlamıyorum ya. Öyle mi? X-Max'te valla. X-Max'in aralığı Şey çok mi? kısa. Preload'u mu? Evet, böyle yapıyorum, böyle yapıyorum, Çok biniyorum, hiçbir şey kısa, anlamıyorum. hiçbir şey fark etmez onda. Abi o maalesef. şöyle bir de o zaten arka amortisörle yağma çoktan hoşaf olmuştur. O tabii %100. Çok kısa O bir şey yüzden de söyleyeyim, anlamıyorsundur anekdot. yani. Benim Beverly'de arka amortisörlerinden birinde yağ gördüm. 2010 model motor. Allah Allah falan baktım. Bir de böyle bastırınca hızlı sekiyordu böyle. Bastırıyorum, bing diye yukarı geliyor. Yani Yani rebound yağ Rebound kalmamış var, anlaşılan. evet. Ha, yağ da kalmış. Bir tanesi Doğru. sağlam gibi gözüküyor. Ama tabii bu çift arka Evet. amortisörler tek değiştirilmiyor. Yani Doğru, bir yani tanesi kalmış. sağlam, bir tanesi Tabii eski o. olmuyor. Gittim, Motobakkal diye bir arkadaş var. Onda muadil şeyler var. Muadil derken benim motora göre, ama Piaggio'nun aldığı Üretimi şey neydi o? Ya Kaya Baya başka bir şey. O üretim değil. RMS diye bir uzak doğu üretimi, ama küçük motorlara göre bir sürü süspansiyon yapıyorlar. Peki. İşlerin ehli. O amortisörleri aldım ucuza. Taktık Taktın. motora. Hiçbir şey yok. Evet. Bir kullanıp pat diye devriliyorum. Meğer eski amortisörler o kadar halsiz, takatsiz kalmış ki ben böyle dümdüz gidiyormuşum, beton gibi. Yani bir türlü yatamıyormuşum aslında. Evet. Dolayısıyla bu tür küçük motorlarda da arada bir amortisörü yenilemekte, çünkü çok pahalı Evet, değiller, büyük fayda. var. Evet, Yağları evet. Yani değiştirmek bir dakika, Tabii. bir tuboyu değiştirmek mi lazım? Hayır, ama uzun süreçte 2011 çünkü o. Yani bakmak Evet, lazım tabii bakmak ki. Abi Adı şöyle, öyle de. Abi, Ya amortisör değiştirilir mi ya? Hayret bir şey. Vallahi ben- Renkli değil. Ajda gibi bir amortisör yapamadılar. Yani onlar da eskiyor. abi Böyle- pistte kullandığım Aslında yarış motorunun Bir dakika, Takarsanız- kilometreye göre şimdi benim motor 25 binde galiba. sen de yenisini alsan iyi edersin. Öyle mi? Özellikle. Evet, Bütün bu abi. alma Gerçekçi şartı- öneri bu, ne yazık ki. İmkan olsa bakım yaptırılır Ha. da. Abdullah Usta'ya gidin. Onda da RMS vesaire olabilir, ulaşabilir. O tür şeylerle değiştirilebilir. Bir tubo alırım ya. Benim eski sahibini üzmem. Yani. Yok canım. Bitubular Çok mu pahalı? ya. Ne kadar mesela? Yani herhalde bir teki 200 euro falan vardır. Teki dediğin. 3 tane var sizde. Ha, arkaya 2, öne 1. Evet. Yok, arkaya da iki, ya arkaya iki. Arkaya 2. Öne bir. Öne iki değil mi? Ha doğru, Öne bir. Vespa unuttum. Öne bir. Önde bir tane var. Önde bir tane. Ama çok güzel, kırmızı hala. Sen o Vespa'nın ön takımını görsen var ya, bir daha binmezsin ama. Biliyorum, sökerler. Şey söylüyorum. Ama işe yarıyor ya abi. Siz de Bir yere kadar, X-Max'in evet. arkasını değiştirseniz çok Evet. aydınlanabilirsiniz benim görüşüme göre. Evet evet, katılıyorum. Ben bir önce lastiği değiştireyim. Evet doğru. Yani- O da var. Evet. O İyi yüzden olur tabii. o yüzden fark etmiyor olabilir. Çünkü hani Doğru. Haklısın, bazen kesin. bazen de yağı göstermeden de kaybedebiliyor. Tabii. İçinde bu kadar Kaç yağ yıllık var. Tabii. motor. Evet, Doğru. sabah sabah buraya geldim ve 600 eurodan oldum sayın seyirciler. Hasılı küçükten büyüğe şeyimi tamamlayayım. Evet. Scooter'da arkalarda yay ayarı vardır. Başka bir ayar yoktur. Yoktur. Biraz büyüdüğü zaman 600'lük cc'ye doğru her iki tarafta da, bazen büyük motorlarda da önde hiçbir şey olmuyor, ama daha iyi ayarlanabilen şeylerde önde ve arkada yay ayarı vardır. Biraz daha karizmatik 800'lüklere geldiğinizde arkada Rebound olur. Rebound İlla. olmaya başlar. Hatta önde de olmaya başlar. En bir ayarlısında yay ayarı, rebound ayarı ve kompresyon. Yani Evet. rebound'dan kastımız geri sekme. Evet. Geri sekmesi. Kompresyonda sıkışma ayarı. Sıkışmış olan yayın Hı hı. tekrar geri açılma. Rebound o. Rebound. O rebound. Bir de Evet. kompresyona ne kadar sıkıştığı. Sıkılma. Evet. 3 şekilde ayarlanabilir. Bir de işte yüksek hızlı Ve compression, düşük hızlı düşük compression hızlı var. compression. O motorun hızıyla alakalı değil. Evet. Mesela çok böyle engebeli bir yoldan motorla giderken böyle hafif şöyle bir hareket yapar Evet. ön süspansiyon artık. O düşük hızlı Evet. Evet. compression. Ama dümdüz giderken bir anda ufak bir tümseyin üstünden geçtiğiniz bir şeyin o işte dınk diye o hızlı High speed. high speed. O da O demek o. yani tümseye göstereceği direnç Evet. Evet. için ayarı o. High speed'i biraz yumuşatırsanız bozuk yolda biraz daha konforlu hale gelir o amortisörler. Evet. Yol tutuşunu çok fedakarlık etmeden, çünkü low speed hala diri tutmaya çalışacaktır. Ama tabii lastikler gibi süspansiyonların da 1000 çeşidi var. Tabii. Aynı işi yapan iki süspansiyon çok farklı inşa edilmiş olabilirler. Tabii. Yüksek kaliteli olan veya olmayanlar bir ayarı yaparken diğer yapısı gereği minimum malzemeyle nispeten daha maliyet gözetilerek yapıldıkları için işte bir yeri sıkarken
ayarlamadığınız başka bir ayarda etkileyebilir. Evet, evet. Ya da ayar aralıkları yani çok daha kısıtlıdır. Evet. Özellikle normal motorların üstünde gelenler iyi marka, iyi kalite de olsa yani bilinçsiz müşteri bunu alıp da çok acayip noktalara götürmesin Tabii. diye daha belli bir range'de, belli bir aralıkta Evet, Fuat abi onu tutulur. güzel aralıkları ayarlayabilir. ama fabrika ne yapsın onları da aşabiliyor. Yok be bir şey yaptım yok abartmayın. Ama mesela son aldığım motosiklet ki hani ucuz bir motosiklet değil. Ne güzel. Düz sekmen bir motosiklet. Full ayarsız. Evet. Ve ben hani çok tereddüt ettim. Ayarsız amortisörle yaşayabilir Kapatamıyorum. miyim falan diyordum. Ya ayarlanmışsa yaşayabilirsiniz. Tabii. Arabalarda biz amortisör ayarı mı yapıyoruz abi? Yok Ya, tabii yani- ki ama böyle çok affedersiniz kolum kadar white power'ı öne koyunca tamam. ayara falan gerek yok yani. Böyle bu kadarcık şeyler koyup da üzerine bir iki ayar koyunca o Evet, bu kadar ne koyarsan koy da aslında- oluyor. Aslında bu kadarcık koymasının arazını gidermeye çalışıyor orada. Evet. Yoksa yani bu kadar koyup içinde de bir sürü valfler varsa Tabii. Evet. iyi ayarlanmış. Evet. Ayarı falan da gerek yok yol Doğru. şartlarında. Evet sayın seyirciler, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden yaptığımız yayın burada sona eriyor. Arkadaşlarımız bu Sayın- programda gördüğünüz şeyleri denemeyin ve evde bunları konuşmayın. Kesinlikle. O beyaz gömleği birazdan Bunun yerine yaşayın, yürüyüşe çıkın. Lastikleri unutun. Dişileri etkilemeye çalışın. Gördüğünüz gibi bu 3 hastanın acı durumu. Arkadaşlar daha da ilginç konularla karşınıza İleriki gelmek programlar üzere. için soru bekliyoruz. Evet, şu an Guinness Rekorlar kitabına girmiş Evet. bulunuyoruz sayın seyirciler. 2,5 saattir lastikler üzerine konuşuyorlar. Daha da konuşurduk Evet, ama neyse. bundan sonraki program için bunu seyrettiğinizde bu programı lütfen bir dahaki program için bize soru sorun. Her türlü sorular. Bir iki program soru yapalım. Bu programı tek oturuşta bitiren herkese Fluti'den Emre Aslan Gürkan'ın kitabı hediye. Olmaz öyle saçma şey. Ya kardeşim sevenimiz şikayet ediyor. 4 saat yapın daha da dinleyinize yazanlar var bir sürü abi. Bence canlı yayına çıkalım. Siz hep böyle takılın. O aksın. Tabii. Bir ara öyle yapıyorduk da. Peki hocam, Peki. takılıyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Efendim, görüşmek Teşekkürler. üzere. Hoşça kalın. Alemde meşhur son sözler. Eğitime inanmam.